Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Hazal Kaya! O zaman biraz gerçekleri konuşalım. Ben demiştim demeyi sevmem. Uy! Yılan hikayesi. Uğur çiğdeyecekler. Öyle bak. Oo! Hazal Kaya! Biz sana sanki hiç daha önce program yapmamışız gibi yine hazırlandık. 67 tane soru çıkardık. Yani mesela o gün ne sormamış olabiliriz acaba diye strese girdiğimiz andan 10 saniye sonra meğer hiçbir şey konuşmamışız gibi Bir oldu. de ben loğusaydım, pandemi vardı, Evet. ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşte hat kesiliyor, internet falan. Ama yani sen zaten pandemiden füzeyle çıktın yani. Hani hemen işe başlayarak çıkanlardansın. Evet ve şeyden çok korktum. Çünkü işte tam Fikret doğdu, hayata dönmek istiyorum. Bir de insanda şey oluyor böyle asla zayıflayamayacağım, asla hayata dönemeyeceğim. Bir daha asla iş yapamayacağım. Ben galiba evde çocuk bakmalıyım falan gibi bir tribe giriyorsun. Dolayısıyla bir anda böyle menajerime şey derken buldum kendimi. Ne iş varsa yolla tamam bir bakalım. Hani asla iş gelmiyormuş, gelmeyecekmiş bir daha gibi. Dolayısıyla film mi varım, dizi evet buradayım filan. Netflix tabii ki filan gibi bir yere geldik. Yani Ve nasıl oldu hepsini de hatırlamıyorum. ateş ettin yani. Hepsini yaptın Evet, gerçekten söyledi. Şimdi oralara zaten geleceğiz. Gaziantep doğumlusun. Hiç böyle gelip gidiyor muydun yoksa İstanbul'a? Ya bitti o şimdi. O zaman biraz gerçekleri konuşalım. Ben Gaziantep doğumlu değilim. Bunu yazanın Ya çok kötü ama bir şey söyleyeceğim. Benim sakladığım bir gerçek var. Ben Konya doğumluyum. Yanlışlıkla. bunu yanlışlıkla biraz açıklamak Açıklamak zorundayım. Annemle babam orada dedem Cumhuriyet Savcısı Konya'da. Annemle babam da tıfıl avukatlar diyorlar ki işte hani gelin burada bizim yanımızda bir staj yapın falan. Ondan sonra bizimkiler de genç yaşta anne baba olmaya karar veriyorlar ve ben orada doğup İstanbul'a geliyorum. Ama işte annemle babam ben çok küçükken boşandılar ve ben annemle büyüdüm. O Antepli, bütün ailesi işte Antepli ve Antep geleneksel kültürünü de sürdürmeye meraklı bir takım insanlar bunlar. Dolayısıyla hani ben Antep kültürüyle büyüdüğüm için Antepliyim diyorum. Ha. Konya'ya dair hiçbir fikrim yok. Evet. Etli ekmeğini çok güzel yerim. Peki şimdi senin ebeveynlerinin meslekleri dolayısıyla az önce bahsettiğin gibi davalar, hak savunmaları, efendim böyle bir gerçekten ciddi bir ortamın içinde büyüyorsun. Bir yandan da gündemle ilgili galiba sohbet ediliyordur. Çünkü dede de Cumhuriyet Savcısı. Bu büyüdüğün ortam senin hayatına ne kadar etkili oldu sence? Bunu bir anıyla anlatacağım. Lütfen. Benim anım değil tabii, bizimkilerin anısı da. Şöyle, ben 1 yaşındayken, daha doğrusu 10 aylık, 11 aylık civarı konuşmaya başlıyorum ama çok kötü. Söylediğim ilk kelime. Hani ana baba dersin yani. Hani anne demeden ana de falan. O sene işte 91'de seçimler var. Ve bizimkiler çok aktifler. İşte karşı ev var. Onlar da böyle deli gibi politika konuşan, seven aile falan. İnönü benim ilk kelimem. İnönü diyemez bir bebek yani. Neden böyle bir şey desin? Çünkü ortalık yıkılıyor. Bizimkiler çok aktif ve ben İnönü diyor. İlk kelimem İnönü benim. Hani doğduğum ortamın ciddiyeti maalesef bu. Ama bir yandan tabii çok neşeli ve eğlenceli insanlar. Hani politikada konuşuluyor. Birbirlerine de giriyorlar. Kavga da çıkıyor. Herkes evine basıyor gidiyor falan ama çok da mutlular yani. İnönü çok iyi. Evet Fiko ya. şimdi İnönü dese mesela. Benim çok sinirim bozulur. Bir kere her şeyden önce ben sinirlenirim. Ne demek ya bu diye. Hani, Anne ne oldu ne be? demek istiyorsun anne de falan diye hiç. Ben kaldıramazdım yani. Peki yıllarca seni annenle bir takım halinde görüyoruz Hı hı. zaten. Yani annenin zaten kadın hakları ile ilgili, insan hakları ile de ilgili neler yaptığını hakimiz. Sen de bu konularda bayağı etkin söylemleri olan bir arkadaşımızsın. Teşekkür Bu ederim. peki bu birliktelikten ne kadar yararlandığını düşünüyorsun? Annenle bu takım olma hali
iyi geliyor mu sana ve ondan beslenerek mi, yoksa birey olarak zaten artık her şeyi savunmaya başladım diyebiliyor musun? Bence öyle de. İster istemez hassasiyetler gelişiyor tabii ki. Hı hı. Yani hayata bakışın, işte çevrende olan olaylara bakışın değişiyor ister istemez. Annemle ekip olmak durumuna gelirsek, o ekip olma hali sadece sosyal hayatta değil, evde de çok ciddi, çok demokratik bir ortamda büyüdüm ben açıkçası. Hani her işi ortak yaparız, işte hiçbir şey ayrı yapılmaz, işbirliği yapılır. İşte bugün bulaşık sende, yarın bende falan gibi. Annem bulaşıkları bana bırakırdı gerçi. Neyse, sorun değil. O ayrı bir konu. Önemli değil, bunu şimdi konuşmayalım. Ama bu hak savunuculuğu mevzu aslında sadece işte onun avukat olmasından ileri gelen bir şey değil. Onun çok acayip bir adalet duygusu var. O avukat olmasaydı da mutlaka bu işte sivil toplum işleriyle uğraşacak biriydi annem. Ben ondan baktığım şeyi görmeyi öğrendim aslında. Dolayısıyla bu benim mesleğime de yansıdı ister istemez. Yani o baktığın şey, evet, bir kadın şiddet görmüş ya da işte bir adam haksızlığa uğramış vesaire, ama o baktığında gördüğün şeye her zaman inanmayıp sorgulamayı öğrendiğim için aslına bakarsan bu benim kendi mesleğimde de çok işime yaradı. Yani şu an böyle hani zaman zaman böyle büyük büyük laflar ediyormuşum gibi geliyor bana da. Niye böyle şeyler söylediğimi de bilmiyorum bazen. Neden yazdım abi bunu ben şimdi dediğim çok fazla tweet ve işte story var. Ama bir noktada işte bu kendini tutmadan o içindeki adalet duygusuna tutunup güvenmeyi de ondan öğrendim ve bunu çok kıymetli buluyorum. Bence de öyle. Yani iyi ki tutmuyorsun canım. Tabii, bence de. Yani çünkü birilerinin söylemesi gereken şeyleri genelde ilk söyleyenlerden oluyorsun. Yani bu çok enteresan. Ben çocukken de çok genç yaşta başladım çalışmaya. Hı hı. Ve çalıştığım setlerde şunu söylediğimi hatırlıyorum. Bunu söyleme gücü olanlar, yani burada bir haksızlık var, burada bir problem var deme gücü olanlar bunu söylemiyor. Neden? Dediğimi o kadar çok hatırlıyorum ki. Cevap alıyor muydu? Hiçbir zaman sormadım. Cevap da beklemedim açıkçası. Hani Evet. zaten hiçbir şey söylemiyor. Ne cevabı almayı bekliyorum ki yani. Aynen. Ama işte o biraz beni tetikledi tabii buralarda. Peki 5 tane okul değiştirdiğin için bu da yalan bilgi ise çünkü Değil şu an değil ya, kendi- Ha, değil ya. Adaptasyon- Acı bir bilgi bu. Ama Değil bu çünkü. senin adaptasyon yeteneğini geliştirmiş. Evet. Söylediğin kadarıyla Hı hı. gerçekten. 5 okulu İstanbul içinde mi değiştirdin? İstanbul içinde. Ya annem şimdi, yine annem. Bir tane işte öğretmen mesela benim sıra arkadaşıma şey demişti. Bu arada beni buldukları okul da böyle falan filan bir okul. O zaman pilot okul diye bir şey var. Evet. İşte özel okul değil ama özel okuldan daha şahane bir yer filan. Millet çocuğunu oraya sokmaya çalışıyor. Annem beni soktu bir şekilde. Fakat öğretmen sıra arkadaşıma seni kulağından müdürün kapısına çivilerim deyince ben bunu çok ciddiye alıp ve böyle bir şiddet bilgisi yok bende asla. Eve gidip Uğur'u çivileyecekler diye ağlayınca yani nereden anlayabilirim ki bunun yani aslında tehdit olduğunu? Titreyerek eve gidince dedi ki o okuldan alıyorum ben seni. Böyle bir şey yok. Böyle bir yere gidemezsin falan. Böyle 5 okul değişir. En son okulum yandı açıkçası. Hani bunu da Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu Ortaköy'deki. Şimdi bir şey yaptılar orayı ama bilmiyorum. Gözümüzün önünde yandı, bitti okul. Biz de zaten Balat'a taşınmıştık. Son Annem yine değişen beni o. sonra Peki sen Ricky Martin hayranlığından dolayı İtalyan lisesine gitmişsin. Yani ay şimdi hayalin neydi de Ricky Martin hayranlığıyla? Çünkü yani bir kere zaten İtalyanca yanlış. ama bir şey söyleyeyim. İspanyol lisesi vardı da gitmedik mi derim o zaman ben. Yani Porto Rico lisesi vardı da ben mi gitmedim yani? Gerçekten 2021'de bu söz ancak böyle söylenebilir. Olabilecek en yakın, yani açıkçası ben Ricky Martin, ben 8 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Bu sırada ben bütün işte albümleri ezberliyorum ve gerçekten ben büyüdüğümde birlikte bir geleceğimiz olduğuna sonsuz inancım var ve diyorum ki bir gün bir araya geleceğiz ya, hayat bu filan, hani aşk filan. Ricky Martin Türkiye'ye geldi. İşte o meşhur popo elleme mevzu Evet. olduğu zaman. Ve Ve sen ben Hülya Avşar'a düşman oldun. büyük. Ne münasebetle falan, nasıl, kim olarak falan gibi bir tavrım oldu tabii. Kendi içimde yaşadım bunu. Ama annem işte benim müzisyenlerin de avukatlığını yapıyordu. Sony Müzik'te, ki beyefendinin müzik şirketiyle o zaman arkadaşları var. Dedi ki bizim kız çok aşık, hani buna böyle bir rahat görecek bir yer yapar mısınız? Ben neredeyse en önden Ricky Martin'i izledim. Kesinlikle bana bakıyor.
Tabii ki beni izliyor ve hani diyor ki büyüyünce bakarız falan. Bence. Yani bu benim yorumum. Sonra tabii asla böyle bir şey olamayacağı ortaya çıktı ama ben o zaman lisedeydim zaten. Ortaya çıktığında mı? Ortaya çıktığında lisedeydim ve yemek masamızda oturuyordum. Çok mutsuzdum. Annem eve geldi ve ne oldu falan dedi. Dedim bu iş olmayacak anne. Evet. Çok üzüldüm. Ama bu sırada işte İspanyolca öğrenirsem hani dil yakınlaştırır, iletişim falan gibi bir şeyim vardı. İspanyol lisesi yok diye İtalyan'a gittim. Çok iyi. Müthiş açıkladın. Ha şu da var tabii hani sanatla çok ilgiliyim falan Evet. falan. İtalyan lisesi o da var ama bu benim tabii hayallerime mani değildir 2 ile ilgili olan. Peki tam zaten sanatla ilgili dedin. Keman ve bale eğitimin var. Hı hı. Oyuncusun da. Peki hep böyle bir sanatla ilgilenmeyi istedin mi? İstemişim. Şanslı olduğum için ve ailem de hani yönelimlerime dikkat eden bir aile olduğu için. İşte 4 yaşındaydım ben kemana başladığımda ve çok ısrarcıymışım kemanla ilgili. Çünkü Mor Çatı'ya İskoçya'dan bir feminist aktivist kadın gelmiş ve bizi ağırlamışız onu annemle. Ve kadın kemancıymış, keman çalıyormuş. Ve çok güzelmiş. Ben de çok severim güzel şeyleri, güzel insanları. Ricky Martin'den anlayacağınız gibi. Ve demişim ki ben keman çalacağım. Parmakları çok kısa ve çok küçük yapamaz demişler ama ben keman çalmayacaksam girmiyorum, yapmıyorum, keman çalacağım falan diye keman çaldım 7 yıl. Şimdi çalabiliyor musun? Çalamam, çok nankör alettir keman. Günde Hı. 6 saat çalışıyordum. Uy. 7 yıl günde 6 saat keman ne çalıştım güzel. gerçekten. Balede işte o klasik şey. Dersleri böyle. Evet yani işte yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı gidiyordum. Pera Güzel Sanatlar'daydım. Oranın böyle maskotlarından da bir de en küçüklerdik biz. İşte kemana, keman biter, işte topuz açılıp kemana, işte baleden oraya falan. Çok çok keyifliydi. Ne güzel. Sevgili izleyenler, insanlar üçe ayrılıyor. İyiler, kötüler ve masum bir köpeğe iftira atmak için cebinde bok taşıyanlar. Maalesef bu sonuncusu yalnızca bizim ülkemizde görülüyor. Sanki hiç gündemimiz yokmuş gibi tüm hafta sonu Work and Travel köpeğimiz Boji'nin tramvayı pisleyip pislemediği konuşuldu. Güvenlik kameraları olmasa hayvanın ismine gerçek anlamda bok atacaklardı. Köpeğe bunu yapan bize neler yapmaz diye düşünüyorsanız muhtemelen haklısınız. Ama işe iyi tarafından bakalım. Bundan sonra cebimizden telefonumuzu çıkarmamızı isteyen dayılara karşı artık bizim de cebinden çıkar diyebileceğimiz bir şeyimiz var. Bu arada köpek Boji'nin seks kasetini çıkarmayı düşünen varsa şimdiden uyaralım. Boji belediye tarafından kısırlaştırılmış durumda. Evet, sonunda ülkemiz çevre ülkelerin salı pazarına dönüştü sevgili izleyenler. Türk lirasının aslında önlenebilir ama önlenmeyen düşüşü neticesinde Bulgaristan ve Yunanistan'dan haftalık sele zeytin, peynir ve hububat alışverişlerini yapmak için akın akın insanlar Edirne'ye gelmeye başladı. Röportaj yapılan bir Bulgar hanımefendi, Vaktim olsa her hafta geleceğim alışverişe. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan. Çünkü bizim paramız çok değerli. diyerek bize küfür olmayan ama küfür etkisi gösteren bir cümle kurarak kıçımızdan bizi bıçakladı. Sağ olun ablacığım. Ülkemizin tadını çıkarmanız bizi çok sevindirdi. En azından birimiz çıkarıyor değil mi? Maşallah. Efendim, milletvekillerimizden biri bu hafta, yani paranız bittiği zaman arkadaşlar başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın, gözünüz gönlünüz açılsın diyerek Marie Antoinette mezarında işte bu be dedirtti. Madem milletvekilimiz böyle bir öğüt veriyor, biz neden kullanmayalım? Siz de borcunu isteyen banka yetkilisinin, ev sahibinizin ya da esnafınızın dudaklarına nazik bir şekilde işaret parmağınızla "Şşş, biliyorum, şu yolların güzelliğine baktın mı?" deyin. Bakın her şey nasıl kolayca çözülecek. Sevgili izleyenler, bu hafta devlet büyüklerinin şov haftasıydı diyebiliriz. Yine başka bir büyüğümüz, Amerika'da enflasyon sıfırdan %7'ye çıkmış. Bu ne demek? 7 kat artmış demek. Bizde onlardan 20'ye çıkmış, yani 2 kat artmış diyerek önümüzde yepyeni ufuklar açtı. Yani canımızı boşa sıkıyormuşuz. Bizim aslında paramız değer kaybetmiyor. Biz temel matematik işlemi yapmayı bilmiyormuşuz. Herhalde Pollyanna ekonomi bakanı olsa ancak böyle bir açıklama getirirdi. Ağzınıza sağlık beyefendi. Efendim, Abi ben tek eşliğe karşıyım, yapamıyorum. diyenler olabilir aranızda. Bu haber onlara geliyor.
Brezilyalı bir bey özgür aşkı kutlamak ve tek eşliliği protesto etmek için 9 kadınla evlenmiş. Uzun zamandır hem dünya hem de insanlık için atılmış daha küçük bir adım duymamıştı. Beyefendiyi ve 9 gelini tebrik ediyoruz. Özgür aşkı kutlamak isterken de yolunun evlilikten geçmesi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtiyor bize ama ne yapalım? Umarız hepsi size tekmeyi basar da hepsine nafaka ödemek zorunda kalırsınız. Bu manasız şovunuzda tek eşliliği reddeden kıçınızda patlar diye diliyoruz. Efendim sırada veganları sevindirecek bir haberimiz var. İsrailli teknoloji girişimi Imagine Dairy süt proteinlerini bitkilere aktararak ineksiz inek sütü üretmeyi başarmış. Yani iddialar doğruysa sütlaç vegan mutfağına üst sıralardan giriş yapacağı benziyor. Şimdi olan vegan sütlacı pek sevmiyor vegan arkadaşlarım da oradan biliyorum. Ayrıca bir veganın bir gün içinde duyduğu tavuk da mı yemiyorsun? Ya da et yemezsen kafan çalışmaz gibi söylemlerin yanında birilerinin bunu gerçekten dert edip çözüm üretmesi bizi çok mutlu etti. Artık veganlar da sütten ağzım yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum diyebilecekler. Hayırlı olsun. Ne derler bilirsiniz. Ayıyla dans edersen dansın ne zaman biteceğine ayı karar verir. Peki ya ayıyla güreşirsek olayların gidişatına kim karar verir? Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Şener Bey bu sorunun cevabını bizler için araştırmış. Yani araştırmış derken bilerek yapmamış bunu. Evinin bahçesine giren ayıyla bizzat güreşerek bertaraf etmeye kalkışmış. Şener Bey yaralanmış, hastaneye kaldırılmış. Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Beni bu hale getirdi ama siz bir de ayıyı görün, ayı daha perişan diyerek klasik bir kavga demeci vermiş. Bu iddialar karşısında cevap hakkı doğmasına rağmen bahçeye giren ayı suskunluğunu korumuş. Hem ayıya hem güreşçi ruhlu vatandaşımıza hem de tüm Tokat halkına geçmiş olsun diyoruz. Efendim geçtiğimiz hafta pek sevgili ve bir o kadar da Sayın Tarım ve Orman Bakanımız yüreklere su püskürten açıklamalarda bulunmuş. Sayın Bakan eskiden İngiltere gelir 8 tane gol atar giderdi Türkiye'ye. Ama artık barajın, havalimanının en büyüğü, köprülerin en uzunu, büyüğü bizde buyurmuş. Sanki yediğimiz gollerin değil de yediğimiz hurmaların etkilerinden bahsediyor. Yani çok şükür bu yolcu geçiş ve geçirme garantili yollar, köprüler ve havaalanları yapıldı da İngiltere'ye ihtiyacımız kalmadı. Golde dışa bağımlılığı bitirdik, artık golleri kendi kalemize atıyoruz. Sağ olun, var olun. Ha tabii Tarım Bakanlığı'nın köprüyle ne alakası var? Sevgili izleyenler, şeftalisiyle ünlü Bursa'mızın doğal kaynak sularına bir şeyler mi sızıyor? Mevsim değişikliğinden mi oluyor? Ne oluyor? Bilemiyoruz. Her hafta esrarengiz bir olay, her hafta bir başka tuhaflık. Vallahi artık çözemiyorum. Kurtarma ekipleriyle kendini arama çalışmalarına katılan adamdan sonra bu sefer de yanan evine odun atan adam vakası meydana geldi. İnegöl'de, bakın yine İnegöl bir de. Evinde çıkan yangına sinirlenen Mücahit adlı bir vatandaş güçlükle kurtarıldıktan sonra yangına odun atarak tepkisini göstermiş. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmamış ama belli ki biraz akıl tutulması ve öfke patlaması yaşanmış. Yani şey mi dostum... Sevgili misafirlerimiz malumunuz bugün özel bir gün. Bugün Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizin günlerini kutlamadan ve ortalığa kontrolsüz sevgimizi saçmadan önce kendilerine ufak bir teşekkür etmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere yataktan kalkmanın bile artık belli bir motivasyon gerektirdiği sıkıntılı zamanlardan hatta yıllardan geçiyoruz. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara ve cesaret kırıcı olaylara rağmen kendilerini bıkmadan, usanmadan gelecek nesilleri yetiştirmeye, onların ve dolayısıyla ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olması için ellerinden geleni yapmaya adayan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sizler olmasaydınız burada olmazdık. Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. İyi ki varsınız. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti. Sevdiğin bir arkadaşın bir anda yanındayken public bir ortamda TikTok videosu için dans etmeye başlasa ne yaparsın? Ölürüm gülmekten. Bu ne demek? Ne yapıyorsun? Çok gülerim öyle şeylere ben. Dövüne dövüne güler bir de videosunu çekerim ayrıca. Arkadaşlar deli deli bir şeyler yapıyor bu ama anlamadık. Galiba Deli deli hastalandı. yaptı kendini. Ben çok gülerim. Ben de gülerim. Toksik ilişki yüzünden soğuduğun bir arkadaşın var mı? Toksik ilişkisi yüzünden. Soğuduğum yok. Doğru yolu buldurmaya çalıştım var. Ha, Yapma dediğim var yani. yapma dediğin işe yaradı mı hiç? Hiçbir noktada yaramadı yani. Yaramaz. Öyle. Ama sonradan şey oldu. Hazal bana demişti falan. O da hoşuma Aynen. gitti benim.
Ben demiştim demeyi sevmem. Hiç Ama sevmem. biri için yaptığın en büyük enayilik ne? Enayilik mi? Evet. Yani işte değmeyecek birine fazla iyilik yapmak. Enis Arıkan. Yaptım onun yüzünden defalarca yani. O kadar pis bir çocuk ki o. Şöyle şeyler yaptı. Genco'da oynuyoruz o zaman. Ben 17 yaşındayım. Daha ilk işim. İşte iyi de bir rol oynuyorum falan. O da benim manitamı oynuyor. Evet. İlk sahnemiz birlikte. Annelerimiz geldi sete. Annelerimiz börek yiyor falan. Güldürdü beni. Ve yönetmenimiz rahmetli Kemal Uzun, toprağı bol olsun, çok sinirlendi. Çünkü çekemiyoruz. Benim dalağım yoktur yani. Dalağım düşük değil benim, yok. Güldüm. Ve demedim ki bu Enis beni güldürüyor. Bana sinirlen, tamam çekmiyorum falan dedi. Ve ben çok üzüldüm. Ama Enis dedi ki bunu hiç kimse yapmazdı. Dedim lanet olsun sana, niye yaptığımı da bilmiyorum ya. Utandım öyle bir hocam öğretmen beni güldürüyor falan demeye utandım, demedim bir şey. Yaptığım en büyük enayiliklerden biri bu olabilir yani, kariyerimin başında da filanken. Peki seni seviyorum yerine kullandığın bir cümle var mı? Ya da Çok aşığım. Çok aşığım. Evet. Çok 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 kullanıyorum. Aa. Ay çok aşığım. Yani çok aşıksam kullanıyorum tabii. Birine karşı en kaba hareketin neydi? Ve neden yaptın? Oo. Ha, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ya ben çok muhtemelen, yani onaylar mısınız bilmiyorum. Onaylamazsanız mutlu olurum aslında. Bazı noktalarda zarif olmakla ben hiç değilim. Bu çoktur yani. Şu var, bir dakika özür dilerim. Estağfurullah. Mesela böyle bir şeye, işte bara bir yere gittiğimiz zaman böyle yanımızda hani ünlü erkek arkadaşlarımız falan varsa Hı hı. belli bir alkol oranından sonra ben onların fedailiğine soyunuyorum. 1.50 boyumla. Ve yani hani bir şekilde onlara böyle yaklaşan, eden, hani böyle sıkıntılı olabilecek durumlara ben mani oluyorum. Oralarda hayırdır falan demişliğim var. Böyle şeylerim var. Peki seni çok iyi tanıyan insanların bile şaşırdığı bir özelliğin var mı? Yoktur. Yok. Beni çok iyi ben şeffaflıkla idame ettiriyorum hayatımı. Yani şöyle, bir şey saklamam çok zor benim. Çünkü saklayamıyorum. Güvende hissetmiyorum kendimi ben bir şey saklıyorsam. Ya onu söyleyeyim, ne olacaksa olsun, bitsin, kavga, kıyamet, bitsin istiyorum. Evet. Kendimi şeffaflıkla koruyorum. O yüzden beni en iyi yakın tanıyanların şaşıracağı bir şey yoktur ya. Var mı? Yok. Teşekkürler. Jüriden de onay geldi. Jüriden onay. Pişman olduğun bir kuaför anın var mı? Yani kahkül pişmanlıktır. Çok kestirdim. Her seferinde de. Ay niye yaptım ki acaba böyle bir şey? En son böyle bir 2019'da film için kestirdiğim kahkül dışında hep pişman oldum kahkülde. Aa, yakışmıyor mu ya? Çok yakışıyordu, uzamıyor abi. Ya uzamıyor bir şekilde, hani falana gelemiyoruz. Ne? O ara çok uzun süre gözlerim kapalı, onu toka fili. Yani hep bir dert. Fön olmaz. Zaten öyle bir vaktim yok benim. Ben tepede topuz yapıp çıkan adamım ya. Yaşayamıyorum. Sevdiğin bir insanı senin gözünde bitirecek hareket nedir? Saygısızlık. Saygısızlık. Birine saygısızlık yaptığımı görürsem çok sinirim bozulur. Hı. Hani arkada böyle bir husumet varsa bilemem. Hı hı. Yine rahatsız olurum. Hani insan içinde olmasının, benim yanımda olmasından bile. Saygısızlık görürsem çok mutsuz olurum yani. Evet. Peki buralara nasıl geldi asla anlamıyorum dediğin bir ünlü var mı? Ya yok ya. Niye Vallahi. yok? Yok, şuradan yok. Yani bunun çeşitli sebepleri var. İnsanları böyle bir yerden yargılamak, hele ki şu an başarılı bir noktadaysa haddim değil gibi geliyor bana. Bir Estağfurullah. sebepten orada yani ve ben anlamıyor olabilirim. Benim aklım ermiyor olabilir. Mutlaka ciddi sebepleri vardır. Ben bunu biraz şey buluyorum. Benim ne haddime böyle bir şey söylemek? Yani Estağfurullah. arkadaş arasında gıybetini yapar mıyım? Kesinlikle. Ama hani bir şekilde bunun insan içinde yargılanmasını doğru bulmuyorum. Gözünün içine baka baka yalan söyleyen birine bugüne kadar verdiğin en orijinal tepki neydi? Baby. Ne gerek vardı? Hiç gerek yok. En batıl inancın ne? Oo. Oo. En batıl
Yani o kadar çok ki benim O batılım. zaman bir Ya en son yine ısıtıp servis etmişler. O kadar sinir oldum ki Hazal sirkeyle yıkanıyormuş nazara karşı falan diye. Bir zaman söyledim ben böyle bir şey. Hani batılım çoktur sirkeyle yıkanırım diye. Böyle dedi diye 3 gün önce böyle yine haber olmuş falan. Benim batılım çok. Yani yakabildiğim her şeyi yakarım. Nazara karşı. Sirkeyle yıkanırım, sirkeyi içerim. Ondan sonra tabii. Taş maş neyse ovarım. Taş olmak ne be? Ne bileyim var ya işte böyle ametist Ha. filan. Hani işte Ha. uykuya iyi gelir yastığımın altına koyarım. O. Tabii neler. 1 ile 10 arası kıskançlığına bir puan verir misin? Veririm. Okey. Peki tamam. Veririm. Okey. Ya şöyle. Ya benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Yani açıklama ihtiyacı hissettim puanı vermeden. Anladım Ya ben zaten arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. puan. Aha. Nerede Selin? Şekerci burada. Ben uyuz olurum yani böyle biriyle yanak yanağa fotoğraf. Yani yani ne bir türlü bir Kızım samimiyetiniz da yok. hep yanak yanağıdır herkesle. Çok şükür değil. Evet. Ama şey böyle yersiz samimiyete çok sinirim bu. Yani ne oldu şimdi? Ne ara samimi olun? Yani çok mu sevdiniz birbirinizi? Ne oldu? Filan gibi bir şey yaşıyorum. Zaman zaman çok kıskancım. Zaman zaman bu niye böyle duruyor ya falan diyeceğiniz kadar da serin kanlıyım. 5 veririm o yüzden. Evet. Tam olarak neyse yalan? Peki. 10 mu diyeceğim? Yani 7 de istersen. Ama yer yer 1'e inen kıskançlık seviyenin hiçbir kıymeti yok. alçak basın. Hande Hanım siz? Selin Hanım da 10 dedi. Deniz Hanım? Tabii ki 10. Tabii ki 10. Gülce Hanım siz tanıyor musunuz o kadar? 10. 10 son. Kıskançsam kıskancım kime ne? 10. Harika bir cevap alkışlıyoruz Hazal. Hiç babasını çok özlemiş diye Fikret'i Ali'ye kakaladığın oldu. Bizde her şey şeffaf. Gebermek üzereyim ne olur al dediğim çok oldu. Ha. Hani ay ne de özlem falan bizde hiç öyle bir iletişim dilimiz yok bizim yani. Hani çok uykum var ne olur falan. En son zaten vefat ettim ben bir gece. Hani Allah rahmet eylesin. uyumak değil o çünkü. En son böyle gerçekten gecenin bir vakti uyandı. Yavrum oğlan da haklı. Bizi o kadar göremiyor. O kadar az vakit geçirebiliyoruz ki çalıştığımız için. Gece 1'de uyanıp yanında beni gördüğü zaman anne günaydın diyor ve oğlum asla günah uymadı yani. Hiç o noktada değiliz şu an uyumamız lazım filan da kalkıp oyun oynamaya başlıyor. İşte Ali'nin biraz daha hafifti işi. O da uykusuzdu ama benden daha az uykusuzdu. Aşkım dedi. Lütfen. Ben yapamam ben öleceğim yani filan. Zaten uyumuşum. Cümlem bitmeden bayılmışım. Bizde yok böyle hani şeyle arkadan güzel. dolanmalı. En sevdiğin küfür ne? Hepsi benim bebeğim diyebilirim. Gerçekten. Evet ya. Hatta şöyle bir savun var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştık ve kesinlikle aynı yere vardık. Hani bu işte N-word var ya Amerikalıların siyahilere asla söylenmemesi gereken bir kelime var. Ama o kelimeyle siyahlar birbirlerini çağırabiliyorlar. Evet. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını kadınlar birbirine edebilsin. Ya da queerlerle biz hepimiz. Bütün LGBTQ plus ve kadınlar. Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim siz etmeyin abi. Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve kendimiz varoluşumuzla ilgili. Siz etmeyin biz edelim abi. Ben kullanıyorum. Takıntın var mı? Hadi. Çok. Ne mesela? Yoruldum bile. Yani anlatmadan o kadar çok takıntı. Yani mesela bir işte markete falan gittik. Ali de ben de arabalarımızı aynı yere koyuyoruz. Yani daha önce hangi yere koyduysak oraya koyuyoruz arabalarımızı. Doluysa çok sinirimiz bozuluyor mesela. Abi yerimiz dolu şu an. Yani markete gitmeden önce öyle tuhaf şeylerim var. Bu ama çok orada değildi, bu buradaydı falan gibi yapabiliyorum. Güzel. Var, Evet. çok var. Gerçekten varmış çok. Buna da ağlanmaz ya denilebilecek bir şeye ağladığın oldu mu? Arkadaşlar ben reklamlara ağlıyorum. Yani gerçekten America's Got Talent. Başarılı olana falan. Hüngür şakır. Gerçekten mi ya? Yani Ali'nin gerçekten aşkım ne oldu diye gelmişliği var. Biri kazanmış işte Golden Buzzer'a basılmış falan.
Ben çok ağlıyorum America's Got Talent. Böyle gurur mu duyuyorsun? Ne oluyor? Bir Ne şey oluyor biliyor musun? Galiba öyle bir noktadayız ki artık mutluluk bizi hüzünlendiriyor. Yani asla yaşayamadığımız ve yaşayamayacağımız bir şey o yaşıyor ve onun adına çok mutlu oluyorum falan gibi. Böyle başardım falan ve Bir hüngür kişi hüngür. hayatta falan. Hüngür hüngür ağlıyorum America's Bende Got de var Talent'a. öyle bir şey de. Özellikle böyle bir şey, biri bir şey kazandığı zaman. Ve ya, o güne öyle kadar hiç hissediyor. yapamamış, hiç kimse onu görmemiş. Ve o gün sesi duyuluyor ve falan ağlasanıza burada ben anlatıyorum. Hiçbir şey duygulanayım. O beni çok o beni çok duygulandırıyor. Evet, beni de. Doğru. Ama çocuğa ilk 3 ay su vermeyeceksin. Polemiklerine girdin mi? Allah'tan loğusaydım pandemi oldu. Ben Yaşamadı. kavga ederim. Ha. Kavga ederim. Yani şeyi yaşadım ama işte hamileydim. Starbucks'ta bir kadın şey dedi, normal doğuruyoruz değil mi dedi. Hanımefendi doğuma birlikte gireceğimizi bilmiyordum her şeyden önce. Ne münasebet ya, ne bileyim ben dedim ya, işte bebek nasıl sağlıklı gelecek söyle falan. Bir de ben hani çok ürkerim böyle kırmaktan. Hani o da belli ki iyi niyetle bir şey, hani inşallah normal olur da hani o daha evla bir şeymiş gibi. Yani benim hiç bildiğim bir konu değil ama Abi böyle üstümüze çok bir tuhaf. vazife değil galiba. zaten. Galiba bu da vazife. Ha. Benim Ha. anlamadığım bir biçimde. Demek ki. Galiba öyle, çünkü işte yine bir eczanede böyle tam da hamilelik şeyi alıyorum ve vitaminleri. Başka bir kadın şey, emzirme döneminde bu vitaminler çok önemli, emziriyoruz değil mi dedi. Dedim henüz doğurmadım ama doğurunca emzirmek istiyorum sütüm olursa. Hani. Çünkü olmaya da bilir ya. Yani Evet. bu kadın bedeni bilmiyorsun, o olur o olmaz falan. Bu buralarda çok rahat insanlar, ben anlayamıyorum. Peki eşinle oyunculuk camiasından insanları çekiştirdiğiniz oluyor mu? Oo. Tabii. Mezar kazıyoruz, gömüyoruz, Fatiha'sını okuyoruz. Evet. Ama yani Ali de mesela bence çok tatlı. İkimizde de şey var. Böyle o kadar yargılayıcı olmayı sevmiyoruz. Tam gömüyoruz, tam Fatiha okunacak yani bir şeyler olacak falan. Ama o da şey be falan gibi bir yere dönüyor mevzu. Çok zor bir dönemiydi onun ama. Doğru bir şey söylemedik şu an falan gibi bir yere var. Yani asla sonuca varamadığımız oluyor. Hiç haksız yere birinden sinirini çıkardığın oldu mu? Oldu ve özür diledim. Hemen özür dilerim. Ha. Bir anda parladığım oluyor ama özür dilemeyi çok severim yani. Hiç gocunmam. Okey. Ya kusura bakma şuna sinirliydim de derim yani. Ciddi bir görüşmenin ortasına aklına ne gelirse gülme krizine girersin. Her şey. Ya böyle ben anlara çok gülüyorum. Mesela birisi öksürmesi geliyor da öksürmüyor, tuhaf şeyler yapıyor ya. O beni mesela çok güldürüyor. Olur ha bir toplantıda çok ciddi bir şey konuşuyor sen falan. Orada birisi öyle bir hale girerse ölürüm. Neye güldüğümü de söylerim. Hiç de umurumda olmaz. Yani hani sonradan Hazal Kaya biraz şey almış. Oluyor ya. Hayır abi öksürecek de ona güldüm yani. Neye güldüğüm de belli benim. Öyle küçük anlara çok gülüyorum. Oğlun ileride sevgilim diye abuk sabuk birini koluna takarsa nasıl tepki verirsin? Bende kanis siniri var her şeyden önce. Yani nasıl davranacağım gerçekten. Ali'ye çok ihtiyacım olur öyle bir anda. Seni Çünkü- tutsun diye. Yani beni tutsun, beni göndersin. Hazal'ın bugün biraz iyi değil. Hani su içmeye mi gitsen Hazal falan. Bana müdahale edilsin isterim yani. Hande, Selin falan. İnşallah yanımda olurlar yani. Ben yapamam. Ben yapamam. Sesin güzel dediklerinde panik yapıyor musun? Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Niye? Ya çünkü ne bileyim, bilmiyorum bunun sebebini. Terapistimle mi konuşsam bunu ben? Şey oluyorum Yani. ya hani bu benim alanım değil ya. Ben Ha. bunun için ne oldu da yani ben elime mikrofon aldım falan gibi bir şey yaşıyorum. Halbuki söyle ne var? Evet, albüm mü yapman lazım? Evet yani kim sana öyle bir şey dedi falan ama sanki ben şimdi işte asla söyleyemeyeceğime inanıyorum zaten. Hani Tabii. zaten söyleyemeyeceğim de hani olur ha bir şeyler söyleyebilirsem ama sonra çok kötü bir detone olursam falan hani hayal kırıklığı yaratmakla ilgili bir korkum var galiba. Orada patlıyorum. Allah Allah. Hani böyle şeylere de çok özeniyorum. Şarkı söylerim falan mikrofonu alıp hani bütün o edası tavrı falan söyleyenler ölüyorum onlara yani. Evet, bana da çok cesurca hareketler. Helal söylüyor. olsun falan bağırasım geliyor yani. Ben de Yalnız kalınca falan söyler misin hiç?
Mırıldanırım ama öyle hani şarkı söylemişim yok. Ama Selin'le mesela bir anımız var. Biz aynı şan hocasına gidiyormuşuz. O gelene kadar benim haberim yoktu. Ben haldır haldır işte dizide şarkı söyleyeceğim, ona çalışıyorum falan. Yine ölmek istiyorum. Yani asla bunu yapmak istemiyorum. Bu benim başıma niye geldi falan gibi hani başıma bir felaket gelmiş gibi bir halim var falan. Selin odayı şey diye bastı. Öldürürüm seni diye bastı. Bizim niye haberimiz? Biz 10 küsur yıllık arkadaşız. Ömrümde duymadım senin şarkı söylediğini, neden falan diye bastığında mesela şaşırdım ve uzun süre sorguladım, yalan söylüyorsun. Şaka yapıyorsun. Abarttım falan diye, ki hiç öyle bir değildir bir de yani. iltifatı da İnanmıyorum da. alamıyorsun. Ben zaten iltifat alamam da bir de hani ciddidir de o böyle bir şey söylüyorsa ben hiç algılayamadım yani. Allah Hiç Allah. yok bende o mefhum yok yani. Favori Aşk-ı Memnu karakterin kim? Çok basit bir soru bu. Firdevs Yöreoğlu. Kraliçe ya, hep haklı. Hep doğru söylüyor. Hep doğru yerden bakıyor filan. Yani sorunları çözme biçimi yanlış olabilir ama haklı kadın yani. Ne yapsın? Peki sizce yeterince dürüst müydü? Peki en deli dönemlerim diyeceğin zamanları da setlerde geçirdin. Böyle bir hiç eksiklik hissettiğin oluyor mu o zamanla ilgili? Delirdiğim oldu. Niye? Sadece yakalanmadım. O zaman çünkü işte Taksim'de yaşadım, büyüdüm. İşte ne yaptıysam orada yaptım. Anneme de orada basıldım falan. Yani hep böyle benim her şeyi yaşadığım yer Taksim. Lisem de oradaydı, işte İtalyan Lisesi. Mezun oldum, oraya taşındım falan. Ve bir zaman işte Aşk-ı Memnun'un ilk, tabii 2. senenin sonuna doğru geldiler ama ilk 1,5 senesi Aşk-ı Memnun'un, işte genç olan, sonra magazin yoktu Taksim'de. Beni yerlerde sürükledikleri de olabildi o yüzden. Ben güzel delirdim yani. Hiç öyle bir açığım olmadı. Sadece tabii hani biraz daha ilerleyen yaşlarda, işte o üniversite zamanlarında daha rahat olmayı isterdim. İzleniyorum paniği çok kötü bir şey çünkü. Bir de hani telefon var, çekebiliyor, magazini arıyor, o geliyor. Artık Bir de o şimdi zaman çok zaten- vahşi magazin. O zaman magazin çok vahşiydi. Çok kötüydü her şey. Bir de çok ciddi yargılı. O dış ses vardı ya bir tane, Evet. hepimizin bildiği. O neler söylüyordu ya Evet. öyle insanlarla ilgili. Evet. Nasıl yani bunun yayınlanabiliyor olmasını benim aklım almıyordu. Böyle bir şey söylüyor olamazsın tanımadığın biriyle ilgili. Yani her kim Evet. olursa olsun sana bu hakkı vermiş olsa bile yani. Ben oralarda işte biraz güvenli alandaydım. Yakalanmadan güzel delirdim açıkçası. Süper. Peki pandemi öncesi son işin 2009 bizim hikaye değil mi? 2019 bizim 2019, Hı hı. 2009 ne ya? Yaşlandım Keşke. gerçekten. Keşke hakikaten. Ne güzel zamanlar. Peki ondan sonra işte pandemi biter bitmez vuş diye atladın. Evet. İlk sinema filmiyle mi başladın? Evet. Benden Ne Olur? Hı hı. Bayağı da özellikle sosyal medyada çok hevesli olduğun çok açık bir işti Evet. o. Nasıl gelişti süreç? Biz Aslı Kıznaz'la böyle bir etkinlikte bir araya geldik. Tanıştık. Ve bir anda tuhaf tuhaf şeyler anlatmaya başladık birbirimize. Böyle çok hani mahrem de, hani sır da denebilecek, neden belli değil. Bir anda çok yakın arkadaş olduk. Sonra işte o kitabı yazmıştı zaten hali hazırda. İşte kitabı yolladı. Ve ben kitaptaki kadını çok sevdim. Fakat bir problem vardı ki kadın kahverengi gözlü ve yeşil gözlü olmak. Ölüyor yeşil gözlüleri ama kahverengi gözlü. Dedim ki lensimi takarım, ben oynarım arkadaş. Yarın öbür gün filmini falan yaparsınız, haberiniz olsun dedim yani. Bu dizi olur, film olur bir şey. Ben zaten rezervasyonu yaptırdım en baştan. Çünkü çok kitap, yani çok film olası bir kitaptı. Sonra işte hamile kaldım. O yaz filmi çekmek istiyorlar. Mümkün değil, benim karnım kocamandı çünkü ilk günden itibaren. Yerim darmış yani, içeride bir yerim yokmuş. Dışarıdaydı Fiko gerçekten. Dedim ki beddua ederim çarpılırsınız. Sakın dedim yani. Denemeyin başka birine. Ben geleceğim doğurup, sakin. Ve hakikaten tuhaf tuhaf aksilikler oldu filmle ilgili ve çekemediler. Ha denediler sensiz Denediler çekmeyi. bensiz. Oyuncular geliyor gidiyor, konuşuluyor falan. Diyorum ki cesedimin üstüne basıp falan. Yani telefonda ne diyebilirsem onu söylüyorum hepsine. Azra'cığım kusura bakma falan gibi bir tavırları var. En son işte patron aradı, Fatih Aksoy. Dedi ki biz bunu çekemiyoruz. Ne yaptın yani? Tütsü mü yaktın, ne oldu falan. Dedim beni bekleyin, geliyorum. Tamam dedi. Bekliyoruz. Ve gerçekten işte ben doğurdum, pandemi patladı. O bir pandemi arası verildi. Yaz sonu sete çıktık. Ya şeyi çok tatlı. Benden Ne Olur'daki Sertab'ın
Şusunu çok sevdim. Gerçekten hani bizde hep böyle başrol kadınlar bir noktada çok güzel, çok alımlı, çok cool, çok başarılı. Hani hiçbiri yoksa çok başarılı falan ya. Bu hiçbiri değil. Bunların hiçbirine uzaktan yakından alakası yok. Sadece gerçekten benden ne oluru arayan şehirli bir kadın. Ve sahip olduğu her şeyle ilgili de çok rahat. Ve o rahatlık hepimiz için çok arzu ettiğimiz bir şey ya. Evet. Ben de böyleyim, ne yapayım diyor yani. Hani bunu diyebilmek noktasına gelmek biz kadınlar için zor. Bunu diyen bir kadına oynamak hoşuma gitti benim. Bunun çekiliyor olması da hoşuma gitti. Böyle bir kadının temsil ediliyor olması daha doğrusu. Benim çok hoşuma gitti ve oynamak istedim. Peki arkadaşların da dahil oldu bu projeye. Arkadaşların tabii ya hepsi arkadaşın neredeyse. Evet, değil mi? hepsi. Peki arkadaşlarınla beraber oynamak ekstra bir şey kattı mı sence? Kesinlikle. Yani bir kere biz Selin'le en son 10 yıl önce oynadık. Bir daha da kimse bizi bir araya böyle lanetli gibi getirmedi. Bir kere onunla sette olmak böyle bir de işte Selin, Elçin ve Nur, işte Nur ablama oynuyor. Selin, Elçin de işte biz dörtlü bir kız grubuyuz, en yakın arkadaşlar. Ya o kadar tatlı oldu ki o sahneler. Gerçekten güldük, gerçekten çok eğlendik falan. Eminim çok şey kattığını. Enis'le de keza yani. Enis biliyorsunuz hemen senin rolünü çaldı Evet. Ya. elinden. Yani Evet aldı haberimiz gibi var. oldu. Çok üzüldük. Pandemi sebebiyle Emel Hanım tabii ki Evet. gelmek istemedi. Haklı olarak biz de gelmesini istemezdik. Çok korkardık onun için. İşte Enis Arıkan hayali arkadaşı olsun Sertab'ın. Çünkü Sertab'ın bir hayali arkadaşı var ve aslında Emel Sayın o. Ama işte Enis olsun. Ne olur? Ve o kadar mantıklı bir şey ki Enis'in birinin hayali arkadaşı olması. Gerçekten de hayali arkadaş gibi. Evet, gerçekten öyle. Yani gaz verir, düşersin gaz verir. İşte depresyona girersin, lahmacun uzatır falan. Öyle bir tip değil. Doğru yani. Bence çok tatlı oldu o yüzden. Yani çok merak ediyorum. İzleyemedim, ben hala izlemedim. Aa. Ya çekeli kaç yıl oldu ya biz bu filmi? Evet. Bir yılı geçti Geçti. ve ben hala izleyemedim. Neden? Özellikle mi izlemiyorsun? Yani özellikle biraz kaçıyorum. Ha. Çünkü başka biri gibi gelecek o bana yani. O zaman Fiko 9 aylıktı. Ve bir sürü derdim vardı filan. Tuhaf sıkıntılarım vardı. Şimdi komik gelen filan. Hani biraz böyle hani perdede izleyeyim hep birlikte diyorum. Okey. Ocak'ta mı Ocak. vizyonda Hı hı. olacak? Ocak. Yanlış hatırlamıyorsam 28 Ocak. Ben de 28 Ocak diye Hı hı. hatırlıyorum. Tabii ki bitmedi. Pera Palas'ta gece Ay, yarısı. evet. Şimdi onu da gerçekten çok heyecanla biz bekliyoruz. Biz heyecanla bekliyorsak sen nasıl bekliyorsun onu merak ediyorum. Hikayesi biz yani duyduğumuz hikayeden çok etkilendik. Yani zaten o yüzden merak ediyorum ben. Dönem işi yanılmıyorsam bu da. Evet. Bu aslında bir zaman yolculuğu hikayesi. Hı hı. İşte bu 2022 yılından işte o da Esra'yı da çok seviyorum oynadığım karakteri. Böyle yine hiçbir şey başarabileceğine inanmadığımız böyle sarsak bir kızımız yanlışlıkla 1919'a gidiyor. Ve öyle bir şey yapıyor ki 1919'da Mustafa Kemal'in hayatını kurtarmak zorunda kalıyor. Zorunluluğa bak. Zorunda kalıyor ve gerçekten hiçbir fikri yok dönemle ilgili, hiçbir şey bilmiyor yani. Bir kere hani Mustafa Kemal'i kurtarabilme fikri çok acayip. Ekip Karga Seven, Emre Şahin Hı hı. aynı zamanda hem yapımcısı hem yönetmeni dizinin. Aynı zamanda Nisan Dağ çok kıymetli genç yönetmenlerimizden Nisan Dağ 2 bölümünü çekti dizinin. Benim için rüya gibi bir set süreciydi. 8 bölüm ve benim okuduğum en iyi senaryolardan biri. Ya. Gerçekten, evet. Senaryo kimin? Elif Usman. Yani Elif gerçekten, çünkü zaman yolculuğu deyince böyle bir sürü boşluk kalabiliyor falan olabiliyor. Yani o kadar doğru, o kadar gerçek yerlerden doldurmuş ki altını hikayenin biz- ve karakterlerin. Yani şimdi biz dönem işi çekmekten imtina ediyorduk. Hı hı. Şimdi onu çekmeye başladık. Hı hı. Biz fantastik çekmekten imtina ediyorduk. Onu da çekmeye başladık. Fantastik dönem işi çekiyoruz şu an. Evet. O yüzden çok merak ediyorum gerçekten. Ama sonucu. işin bence en fantastik yanı şu. Bunu başarmak çok zordur. Senaryonun da bizim bütün işte o realize eden set, oyuncu, yönetmen, yapım ekibinin de gerçekleştirdiği şöyle acayip bir şey var Pera Palas'la ilgili. Örnek vermek istemiyorum başka diziden ama mevzuya bir fantastik karıştığında böyle bir gerçekçiliğini yitiriyor. Şimdi Hı hı. nasıl oldu? Böyle başka elementler de fantastiğe kayıyor gibi oluyor falan ya. Burada sadece bir zaman yolculuğu var. Onun kadar. dışında her şey çok gerçek ve o tabii ki o zaman yolculuğunu da daha özel
ve ayrıcalıklı kılıyor. Dünyayı da çok gerçek ve izlenesi hale getiriyor. Son da misafir. Hı hı. O nasıl gidiyor? Ne oluyor, ne bitiyor? Yani fena gitmiyor. Bu televizyon işleri diye başlayacağım şimdi. Bir de Elimi ama- kolumu Bir de sallaya ana sallaya. akımda 3 senedir neredeyse bir şey yapmıyorsun ve işte sinema yaptın, dijital yaptın Hı hı. ve şimdi ana akıma tekrar girdin. Hı hı. Bir de onu da kıyaslamanı merak ediyorum. Kıyaslıyor Ya musun? ana akım bir çile ya. Ya gerçekten bu bir kumar. Bu gerçekten televizyona iş yapıyorum diyorsan şey diyorsun, zar atacağım yani. Çünkü yani öyle bir şey oluyor ki her şey çok doğru, hikaye çok doğru, oyuncular çok doğru, yapımcı evet işte yönetmen bu hikayeyi zaten o çekebilir. Aa olmuyor. Niye olmadı ya şimdi falan? Çünkü hele bir de izlediğin şeyi beğeniyorsan, beğendiğin şey takdir görmüyorsa ne oluyor ya diyorsun evet. Ama ya bu misafirle ilgili şöyle bir şey oldu. Biz 2 yıl önce konuşmuştuk Fatih Bey'le bu işi. Çok zor hayatı olmuş ve işte 3 çocuğa bakmak zorunda kalan bir kadının ve hiç gülmeyen bir kadının hikayesi beni çok cezbetti. Ben asık suratlı roller oynadım hep. Hı hı. Nihal de çok sevimli sayılmaz. Feriha zaten yani. Ama burada çok büyük bir acı vardı ve bu kızın acısı ve o acıya rağmen içindeki ve dünyada olduğuna inanmadığı ama gördüğünde böyle hemen sarıldığı o sevgi açlığına çok inandım ve çok ikna oldum. Ve bunu oynamayı çok istedim. Çünkü hiç bu kadar acı çekmiş ve sevgi gördüğü anda bir kelebeğe dönen bir kadın hiç oynamamıştım. Ve çok istedim oynamayı. Öyle girdim. Biraz da işte kumar bilmiyoruz yani. Hani şimdilik fena gitmiyoruz. Hani hayata tutunabilir miyiz, tutunamaz mıyız? Yani Belli inşallah olmayan bir tutunursun. noktadayız. Ama dediğim gibi yani ana akımdaki başarısızlık saymıyorum bunu. Çünkü ana akımla ilgili şöyle bir şey var. Yani kumar oynayıp da başarısız oldum diyemezsin. Şansım yaver gitmedi diyebilirsin yani. Evet. O noktada olduğumuz için yani çok isterim böyle bir hikayenin, bu naiflikte bir hikayenin böyle anlatılmaya devam etmesini. Ama etmezse de benim için şahane, çok istediğim bir şey yapmış olurum. Bu kadar yani. Dijitalle kıyasladığın zaman çok fark var gibi geliyor mu şu an? Şimdi benim dijitalim de öyle bir dijital ki Hı hı. yani Netflix'te çalıştınız. çalıştı. Karga Seven'da zaten Emre Şahin dolayısıyla Evet. bayağı vizyoner bir yapım. Benim yaşadığım en acayip deneyimdi. Yani her şeyin, ben biraz işte bu takıntılı mısın dedin ya, işle ilgili çok takıntılıyım ben. Yani mevzu iş olduğu zaman, yükselenim Oğlak. Küçük bir bilgi olarak. Yani konu işse gerçekten anamı babamı tanımam yani. Yanlışsa yanlış, hataysa hata falan. Bunu düzeltmemiz lazım. Benim için mevzu bu. Çünkü hani namus ne dersen benim için iş namus mesela yani. Bunu doğru yapmak zorundayız okey dediysek. Ve işte ön hazırlığım çok sıkıdır benim. Meşhur defterlerim vardır. Defterleri uzun uzun yazarım. Osunu busunu filanını falanını yönetmenlere, yapımcılara hatırlatırım. Bir şey vardı bilmiyorum hatırlıyor musunuz sahnede falan gibi. Dolayısıyla bazen bu rahatsız edici olabiliyor. Çalışma tarzı böyle olmayan insanlar için. İlk defa ben kadar takıntılı 80 kişiyi bir arada bulmanın keyfini yaşadım. Deli gibi herkes. Yani gerçekten böyle sanat yönetmeni mesela işte dekor böyle duruyor diyor ki bunu boyayın. O ne? Mesela bilmiyoruz. Böyle 1-2 kere Zeki'ye şey dedim. Zeki ne? Çünkü ben yani gerçekten körüm. Ya da sen delisin yani. Hani arada bir şey. Şurayı görüyor musun? İşte orada sıva bilmem ne yeni duruyor diyor. Asla yeni durmuyor Zeki. Neyse önemli değil falan. Yani o da senin işin. Şimdi karışmayalım falan. İlk defa işte Emre keza biz aylarca bir ön hazırlık yaptık. 3 ay kadar. Zoom'lar işte o zaman işte yine pandemi sonrası Zoom'lar, yüz yüze toplantılar, oyuncu koçları, yönetmen toplantıları, bir daha Zoom'lar falan delirmiş gibi. Herkesin aynı anda bu iş çok iyi olmalı ve biz bu işi çok iyi yapmalıyız. Burada hiçbir eksik olmamalı. Olan da artık hani bizim de gözümüze batmıyor olmalı noktasındaydık. Ben o yüzden rüya gibi bir 4 ay geçirdim. Onu da görmedim tabii. Ne oldu? Görmedim ve delireceğim artık yani. Yurt dışındaki projelerle de temasın var. Hı hı. United Talent Agency mi? Evet. İmzaladığın. Evet. Senin de aslında Çağatay'ın da senin de Hı hı. imzaladığın Evet. bir şey bu. Seninle ilgili çok duymadık ama senin imzaladığını. O kadar bahsedilmedi gibi Çünkü oldu. öyle olur bilirsin.
Aynen oldu işte şimdi o yüzden tekrar söyleyeceğim. O tarafla ilgili bize vereceğin sürpriz bir haber falan var mı? Ya da bu iletişim devam ediyor ve neye yol açmasını bekliyoruz hep Ya beraber. pandemi o mevzuyu çok vurdu açıkçası. Hı. Ben hamileliğimin ilk aylarında falan audition yolluyordum hala ama tabii şeyi belirterek yani önümüzdeki bir yıl servis dışıyız ama hani Ama buradayız. ama buyuz yani aslında diye. Pandemi tabii çok durdurdu oradaki hikayeyi. Orada bütün durmuş işler yeni yeni başladı ve finalleniyor. Şimdi aslında her ne olacaksa orada şimdiden sonra başlayacak. Var mı bir hareket? Olmaz mı? Ya. Neden olmaz? Hadi bakalım. Var mı peki hayali? Böyle ciddi hayal kurduğun bir şey? Yani şöyle benim en büyük hayalim aslında orada oyunculuk yapmaktı. Dolayısıyla bu İngilizce oynamakla ilgili Amerika'da çok işte eğitimlere katıldım. Çünkü başka bir dilde nasıl oynarım ne olur bilmiyordum. Oraya aslında çok emek verdim o manada. Ekmeğini de yedim Perapalas'ta. Ama çok istiyorum. Hani olmazsa da olmaz ama denemedim demem Tabii gibi canım, bir şeyim yani var böyle yani. bir- O kadar gittik anlaştık oranın en büyüklerinden biriyle. Evet, daha ne olacak? Ve hani çok gözleri üstümüzde Evet. bütün bu başarılardan dolayı. Dolayısıyla evet yani bir gün böyle gelip de ben ne yapıyorum biliyor musun falan demeyi isterim burada. İnşallah. Valla Ben ben ne de çok yapacağım biliyor isterim. musunuz diye zıplaya zıplaya burada oturamam da gerçekten isterim. niye Peki istemem? sen yine yurt dışında senaryo ile ilgili de bir şeyler Hı hı. çalışmışsın. Doğru projeler seçmenle, tabii sen öyle görüyor musun bilmiyorum ama bizim tarafta görünen genelde yürüyen ve başarılı işlerde olduğu için doğru proje seçiyormuşsun gibi görünüyor. Bu eğitiminin bir katkısı olduğunu düşünüyor musun? Asla düşünmüyorum. Çok iyi. Neden düşünmediğimi de söyleyeyim. Söyle. Çünkü şimdi öyle bir televizyon sistemindeyiz ki dijital bize yeni geldi. Hı hı. Eskiden işte o Aşk-ı Memnu Feriha zamanlarında öngörebildiğim rating sistemi vardı. İzleyici bile işte izlediği bir şeyden sonra diyor ki bu tutar bu tutmaz. Bu iyi bu kötü filan. Fakat bu rating hikayesi değiştikten sonra mevzu öyle bir yere gitti ki kimsenin bir fikri yok. Yani ne tutuyor ne tutmuyor ne izleniyor filan. Şimdi burada bir kariyerden bahsetmek de söz konusu olamıyor. Yani ben kariyer planlaması yapacağım dediğin noktada ne yapıyor hadi bakalım yani. Ne yapacağım mesela yani. Hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla hani şeyi bilmiyorum. İyi senaryoyu anlarım. Hangi işin damarının kuvvetli olduğunu anlarım. Buradan bir yere gidemeyiz abi. Bu birinci bölüm çok iyi de nereye gidecek mesela ne olacak derim. Ama hani başarılı işi yani şu anki şartlarda tırnak içinde dolayısıyla başarılı işleri gözünden tanır mıyım? Asla. Yapraklarının arasında üç çiçek açmış. Ruhum yüzlerini renklerine boyamış birer birer. Ondan önce kaç gemi kalkmış bilen yok, çiçekler dönmüş yüzlerini siyaha birer birer. Küsmek zamanı değil, bu pusu hala durur. Bu gök hala mavi ve bu ten hala sıcakken ben döne döne dans etmeliyim bu gece, ay bize gülümserken inadına raks etmeliyim. Sevsem de vazgeçmeliyim. Ben döne döne dans etmeliyim bu gece, ay bize gülümserken inadına raks etmeliyim. Sevsem de vazgeçmeliyim artık.
kaçmış. Ruhum yüzlerini renklerime boyamış birer birer. Ondan önce kaç gemi kalkmış, bilen yok, çiçekler dönmüş yüzlerini siyaha birer birer. Küsmek zamanı değil bu, buzum hala durur, bu gök hala mavi ve bu ten hala sıcakken. Ben döne döne dans etmeliyim bu gece, ay bize gülümserken inadına raks etmeliyim. Sevsem de vazgeçmeliyim. Ben döne döne dans etmeliyim bu gece, ay bize gülümserken inadına raks etmeliyim. Sevsem de vazgeçmeliyim artık. Miraç Yavuz, Kemal Küçükbakkal, Yiğit Büyükeroğlu. Çok teşekkür ederim hepinize. Sana kimle ne yaparsın diye sormakta çok zorlandık. Dedik ki kimle Afrika'ya seyahate gidersin? Güzel. Safari mafari. Safari falan. Aynen. Ödüm kopar. Buyurun. Aynen. İlk seçeneğimiz Buğra Gülsoy'la mı gidersin yoksa Melih Selçuk'la mı? Buğra'yı çok seviyorum. Evet. Ama Melih'le giderim. Melih'i daha çok Çünkü seviyorsun. hayır, yani Buğra'yla çok yeni arkadaşlığımız. Ben muhtemelen safaride falan rezillik çıkaracağım için Daha önce tanıdığım daha eski ve yakın tanıdığım birini tercih ederim o rezillikler sırasında. Tamam. Buğra bir daha benimle görüşmeyebilir ama Melih görüşüyor 10 yıldır. 11 yıldır. He. Ya, evet, gerçek. Peki. Melih Selçuk'la devam ediyoruz. Melih Selçuk'la mı yoksa Songül Öden'le mi? Ben Songül'le Afrika'ya gidersem Afrika'da mevzu çıkacağına çok eminim. Ya Songül, Afrika'ya da mı gidecektik? Aa, Songül'le giderim. Songül'le gidersin. Evet. Ya ama sebebini söyleyeyim. Melih Lütfen. çünkü dalga geçer ama Songül de en az benim kadar gerilebileceği için bir sürü şeye. Ha. Hani Birbirimizi evet bari birbirimizi gazlarız. Büyük olaylar mantıklı. olur. Peki Songül Öden'le mi gidersin yoksa Reese Witherspoon'la mı? Songül Öden'le gidin. Ne yapacağım? Reese Witherspoon'la. Evet. Ya Güzel. abi Afrika o kadar tuhaf bir Aynen. Can pazarı destinasyon ya. ki. Can pazarı. Yani Reese Witherspoon neymiş abi? Peki Songül Öden'le mi gidersin Aras Bulut İynemli'yle mi? Aras da korkar abi. Aras da korkar. Aras'ın köpekten korktuğu bir video var. Ölüyorum ben onu izleyip gülmekten. Sette bir anda köşeyi köpekler dönüyor koşarak. Ve? Aras bayağı aklını yitirmiş yani. Ne yaptığını bence o da tam bilmiyor. Of çok zor. Evet. Of Aras'ı da çok seviyorum. Songül. Ama yani Songül'le gidelim. Songül'le devam ediyoruz. Songül Öden'le mi yoksa Phoebe Waller-Bridge'le mi? Phoebe Waller-Bridge benimle ne dalga geçer Afrika'da. Belki o da şeydir canım. Ama şimdi Songül diyor. Songül benim bilmeyenleriniz için söyleyeyim öz ablam gibi bir şey. Yani şimdi ben ona korkuyorum da o kadından ben biraz. Songül'den mi? Oo.
Wow. Çok iyi. O zaman Ondan şimdi... çok korkuyorum. Ben Songül'le yine gideyim. Hadi git bakalım. Songül Öden mi yoksa Ceyda Düvenci mi? Hoppala paşam. Korkulu iki rüyamdan hangisini seçmeliydim? Of Ceyda, yani Ceyda bir kere Afrika'ya gelmez. O gelir. Niye gelmesin? Yalan söyledim, gelir. Büyük. Niye gelmesin? Ay bilmiyorum. İkisiyle ne Siz seçemiyorum. kimle giderdiniz? Seyirciye soralım. Songül Ben Öden bu diyenler tercihi- alkışlayabilir Ben mi? bu tercihi çok zor yaparım yani. Songül Öden diyenler alkışlayabilir mi dedi. Okey. Peki Ceyda Düvenci diyenler alkış. Seyirci Ceyda Düvenci ile gitmeni istiyor. Ah dışı sizi içi bizi diye. Şaka yapıyorum ben. Ya bir dakika, Afrika'ya ben Songül'le giderim çünkü şu sebepten biz Songül'le her sene tatile gideriz. Aynen. Ve biz her sene tatile gittiğimizde başımıza tuhaf şeyler gelir. Evet. En son ben hamileyken birine dalıyordum. Çok sinir. Bir anne çocuğuna bağırıyordu. Kadını parçalayacaktım yani. Ha. Oralarda Songül çok güzel dengeliyor beni ama Ceyda mesela gerçekten o kadına Dalardınız. dalabilirdik yani. Evet, orada haklısın. Denge itibariyle kesinlikle Songül. Evet. Ceyda'yla da evde görüşeceğiz ve biz aynı yerde oturuyoruz. Ceyda'yla görüşeceğiz. Peki Songül Öden'le devam ediyoruz. Songül Öden mi yoksa Jude Law mu? Hoppala. Law'dur. Low'dur o. Evet. Jude Law'la bir Afrika'ya gitmez miyiz bu? Beni ilgilendirmez. Sonra bir çocuğa bağırır annesi. Jude Law'la beraber gider Adam dalarsın. İngiliz, bir kere serin kanlıdır, yine çözer. Jude Law'la giderim. Jude Law. Songül kusura bakma buna. Yani Okey. abi Jude Law'la da Afrika'ya gideyim yani. Kötü O beni niyetim yok. ilgilendirmez abi. Jude Law'la mı yoksa Bülent Şakrak'la mı? Tabii ki Şakrak'la giderim. Ne yapacağım Jude Law'a? Kesin aslanlara yem oluruz. Kesin. Yok be ne aslanlar. Zürafa dürter bizi, bak Ya söylüyorum. yok Kesinlikle. Bülent kesin onları masaya oturtur. Kahvaltı yaparsınız beraber. Ya Vallahi çok kötü öyle. şeyler yaşanır. Ben kesinlikle Bülent'le gider, hepsinde kaydederim başımıza gelenleri. Tamam. Peki Bülent Şakrak'la mı gidersin yoğsam Ricky Martin'le mi? Hoppa. Ricky Martin'le giderim. Evli insanlarız hepimiz. Burada öyle bir şey yok. Evet. Evli barklı çok çocuklu insan, çocuklarımızı da Afrika'ya götürürüz. Ricky Martin'le gidelim. Bunun tartışması olur mu? Böyle bir şey. Olmaz. Ya bir de Bülent Şakrak mı Ricky Martin mi ne demek? Bu çok kötü. Peki Ricky Martin'le mi gidersin yoksa Enis Arıkan'la mı? Hoppala, Enis Arıkan. Aa. Ben arkadaşlarıma ihanet ettim. Hayır, öyle bir hiç etmem. Tamam. Ama şimdi Enis'le Afrika'yı düşünsene. Mahvoluruz evet, yani. çok eğlenceli Kesin çok olacağını eğleniriz. Enis. Enis'le Enis'le devam ediyoruz. Enis Arıkan'la mı yoksa Jason Momoa'yla mı gidersin? Yine çıktı benimki. Öyle de değil artık sen. Hiç öyle bir yazıklar olsun sana. Goril tarif ediyorsun. Öyle. Hayır. Ben. Koskoca Khal Drogo'ya, Vallahi beni ilgilendirmez. koskoca Aquaman'e. Aquaman evet en sevdiğim filmidir. Hayır, ne diyeceğim? Herif hamsi tanrı. Hamsi tanrısı. Sen Karadenizliydin, o da mı şey oluyor? Evet. Ben Enis Arıkan'la Tabancanın ucu koptu. kötü şive şakasına da geldiğimize göre. Uy! Devam ediyorum. Enis mi Jason mı? Ya Enis tabii canım, ne Enis yapayım tabii. Jason Momoa. Aynen ben de öyle düşünüyordum. Peki Enis Arıkan mı Gaye Su Akyol mu? Hoppa. Tatsız. Bir tercih. Böyle kafalarını birbirine vuruyoruz. Çok kötü ya. Öyle oluyor. Maalesef. Gayeyle ne eğleniriz Afrika'da. Enis beni vurdurur ben şimdi burada Gaye Su Akyol dersem. Ona ben bir şey diyemem. Enis Arıkan. Enis Arıkan'la devam ediyoruz. Peki Enis Arıkan mı Justin Timberlake? Justin Timberlake.
Arkadaşlar kötü bir şey yok. Evli barklı çocuklarımıza bir takım aslanlar, zürafalar... Niye hep bunu diyor ya? Yanlış anlaşılmaların önüne geçmeye çalışıyorum bu. Justin Timberlake benim kırmızı çizgimdir. Justin Yani Timberlake Enis de- filan. Ben Enis diye birini asla tanımıyorum. Tanışsam söylerim. Aynen. Ben Justin Timberlake. İnşallah tanışırsın. Enis de tatlı biridir. Peki Justin Timberlake mi, Michael Carlisle Hall mu? Dexter başımız gözümüz üstüne. Six Feet Under'daki başarılı Justin Timberlake olsa Allah yani gerçekten Yolunu açık etsin. Hadi. Yolunu bahtını açık etsin. Hiç. Peki Justin Timberlake mi, Dave Chappelle mi? Hoppala Dave Chappelle. O da mı kırmızı çizgi? Dave Ne Chappelle. kadar çok kırmızı çizgin var. Ben de ooo. Dave Chappelle ne güleriz. Evet. Çok güleriz Dave Chappelle. Dave Chappelle'le devam Atamız ediyoruz. dedemizdir yani Dave Chappelle burada. Atamız dedemiz. Tabii. Aynen. Ha onu da güvenlik çemberi anladım. Dave Chappelle mi, Selahattin Paşalı mı? Yani rol arkadaşı falan Çok da... seviyorum canım Selom. Ölüyorum ona. Ama abi Dave Chappelle var. Dave Chappelle yani ne olur yanlış anlaşılma. Çok seviyorum Dave Chappelle. Dave Chappelle'le devam ediyoruz. Dave Chappelle mi, Hugh Laurie mi? Dave Chappelle. Ha, Ben çok büyük fanıyım Dave Chappelle'in. o kadar. Bu en son bir krizler çıktı, bir şeyler oldu Seyrettin ama. mi onları? Son stand-up'ı izlemedim. En son Seyrettim. Sticks and Stones'u izledim. Transfobi mevzunun patladığı. Daha önce de vardı aslında transfobik denebilecek şakalar ama asla onu kastetmediğini Evet. çok iyi biliyoruz. Ya Yani bir adamın seyret, hayat yani. tarzına ve dünyaya bakışına aykırı bir kere. Bana bizim editör arkadaşlarımızdan biri önerdi. Gerçekten sonunda ağladım ben. Hı. Bayağı şeyi anlatıyor. O transfobik hikayenin sonunu anlatıyor. Ve bir daha onlarla ilgili beraber gülmeye başlayana kadar şaka yapmayacağım. Canım benim ya müthiş hassasiyetleri olan birisi Dave Chappelle. Yani asla öyle hele ki bir azınlığı kendisi bir azınlık Evet. olarak incitecek birisi değil. Öyle bir dünya görüşü yok bir kere adamın. Ve dünyanın en komik insanı kesinlikle Dave Chappelle. Dave Chappelle'le devam ediyoruz. Dave Chappelle mi, Selçuk Yöntem mi? Ay taklım. Taklım nerelere gidelim taklım. Dave Chappelle varken nasıl? Selçuk abiyle biz tatil yaptık. Evet. Çok severiz birlikte tatil yapmayı. Dave Chappelle. Okey. Dave Chappelle mi, Benedict Cumberbatch? Hoppa! Abi niye benim bu kadar fan olduğum adamları yan yana... Ne bileyim işte senin de renk çizgin var anasını satayım. Ay benim her yerim kırmızı çizgilerle dolu. Meğer. Tabii. Ay Benedict'i çok seviyorum. Evet onu genelde çok seviyorum. Niye sevmiyorsunuz? Ali de Ben böyle. de seviyorum. Ben de Ha. seviyorum. Tövbe estağfurullah. Ay ne Ben yaptı bunu bu üstüme adam alır size mıyım diye? ya? Bayılıyorum ya bizde kalıyor her Ya yer. ne yapmış bu adam size? Ne etti yani? Onu merak Yo ettim. hiçbir şey yapmadı. Dave Chappelle. Dave Chappelle. Ya eğlence seviyesi çok yüksek Dave Chappelle'le ve Aynen. ya entelektüel seviye de çok yüksek. Evet. Yani o yüzden Orada şey bir yapamıyorum 6 yani metre Dave Chappelle. birine ihtiyacımız yok. Peki. 6 metre yani Benedict'ten. Dave Bakın. Chappelle mi yoksa Çağ Çalışkur mu? Neden Çağ ya şu an? Çağ beni anlayacaktır. Tabii ki anlar Çağ. Dave Saçma. Chappelle. Dave Chappelle'le devam ediyoruz. Muhtemelen Hazal mı Dave mi desem o da Dave Chappelle'le gideceği O için. hiç ikiletmez zaten. Tabii, canım. O hiç. gerçekçi bir arkadaşımız. Peki Dave Chappelle mi Ricky Gervais mi? Oo! Her şeyi bunu diyemezsin ama ya. Oo. Ama abi kimleri Altı yani? hece o dedin ya. Bir şey söyleyeceğim ama Dave Chappelle'le Ricky Gervais nasıl yani bu nasıl yapılabilir? Böyle bak abinin de gösterdiği gibi böyle. Yazıklar Hangisini olsun ya. Ya Ricky Gervais ben gibi gülmüyorum peki dövüne dövüne. Ya Ricky'ye ben nasıl no derim? Ya Yani Dave Chappelle var öbür tarafta. Hayat zaten seçimlerden ibaret. abicim Dave Chappelle. Dave Chappelle'le devam ediyoruz. Ben biraz Amerikalıyımdır. Aynen son. Dave Chappelle mi Ali Atay mı? Ali Atay abi. Ali Atay'la gidiyor Kuzey Afrika'ya. Ali Atay dedim mi ben bu arada feci halde kocam köylüyümdür.
berbat şekilde kocam köylüyümdür. Çok yani ne oldu bilmiyorum. Çok aşığım ve böyle birazcık içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum ve böyle bir şey yok gerçekten. Hani kimse de bir şey dinlemek istemiyor o sırada. Ve bir yandan Ali de tabii arada hani civardaysa aşkım, seviyorum falan gibi bir şey olabiliyor. Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden. Burada da yapayım da iyice utandırayım azıcık onu. Peki sen az önce sesmez konuştuk ama senin Zeynep Bastık'la düetin vardı. Evet. O çok beğenildi. Peki şimdi İbrahim Selim'le de bir düetin olsun istedim. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum şaka. Ölü taklidi yaparsam gider mi? diyorum şurada azıcık ölem. Peki ilk tanınıyorum dediğin günü hatırlıyor musun? Evet. Neyse. Ya hoşuma gitti ama çok da anlamadım yani mevzuyu. Ha. Çünkü İstiklal'deydik. Ama biz hep İstiklal'deydik. Zaten İtalyan Lisesi'nde okuyordum. Arkadaşlarımla gezerken birisi fotoğraf çektirmek istedi. Aa Genco diye. Genco değilim yani. Peki orada böyle şey oldum. Aa insanlar tanıyor beni ya ne yapmalıyım yani. Filan ama çok da etkilenmedim açıkçası hikayeden. Ha. Ya çünkü lisedeydim. Çok Zaten çarpmadı. hani arkadaşlarım kaç yıllık işte başladığımızdan beri birlikteyiz. Kimse de tuhaf tuhaf yargılamadı beni. Gerçi oldu arada. Sen ünlü oldun diye filanlar ama. Aa. Evet öğretmenler çok yaptı. Gerçekten. Sonradan gelenler ama bizde işte İtalyan Lisesi her sene yeni İtalyan öğretmenler gelir buraya çalışmaya. Ve işte diyorlar ki mesela ben çok uyurdum derste. Ben full uyurdum derste yani çok demeyeyim şimdi yalan olmasın. Çok iyi oldu. Güzel. Böyle öğretmenler şey yapıyordu. Bu kız işte çalışıyor diye böyle, ünlü diye böyle filan. Eski öğretmenlerin tamamı onlara şeyi anlatıyordu. Hayır hayır geldiğinden beri uyuyor. Sizle ilgisi yok bunun diye. Ama ben çok güvenli bir ortamdaydım. Dolayısıyla o şan şöhretin en manyakça tezahürlerini yaşayabileceğim zaman ben lisedeydim ve çok eğleniyordum yani. Dolayısıyla öyle bir delirmedim. Hatta şöyle bir anım var. Aşk-ı Memnu ile işte Altın Kelebeğe adayız tabii filan bir sürü dallarda. Ben de lise mezuniyetindeyim yani son diplomamızı almışız o gün gözümüze tekile damlatacağız yani o noktadayız hani Taksim'de. İşte yapımcı aradı beni. Hazal'cığım geliyorsun değil mi diye. Nereye gideceğimi bile bilmiyorum. Set de yok, öyle bir şey yok. Bitti hani. İşte Altın Kelebek dedim ne olur. Ben bugün liseden mezun oldum. Ne olur bunu yaşayıp ya haklısın filan. Ben biraz böyle geçirdim bütün o çalkantılı dönemleri. Güvenli ortamdaydım. Mutluydum. Şanslıymışsın. Çok şanslıydım. Evet, çok Süper. tatlı arkadaşlarım vardı. Hala varlar işte şükür. Me Too hareketi Amerika'da başta olmak üzere bütün dünyada etkili bir hareket oldu. Sen de böyle şeylerle alakalı biri olduğun için sana bunu sormak istemişiz biz. Yani Türkiye'de de böyle bir hareketin başlamasına ihtiyaç var mı sence? Olmaz mı? Ama tabii Amerika'nın çok büyük bir endüstri olması ve oradaki güçlü adamların gerçekten çok güçlü olmasıyla ilgili bir problem vardı orada. Hı hı. O problem çok büyük oranda ve şahane, tertemiz şekilde çözüldü. Burada da olmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Bence şahane de olur. Ama tabii bu cancel culture hikayesi var ya, bu iptal kültürü Hı hı. tam Türkçesi. O bana çok tehlikeli geliyor. Biraz evet öyle gibi. Çünkü burada yani gözetmemiz gereken bazı şeyler var. Kendi davamız açısından da yani buna bir dert, dava dersek bu kadınların uğradıkları bütün şiddetin, haksızlığın, hor görülmenin, daha az ücret almanın mesela bunların hepsinin elbette ki konuşulması ve kötü otların koparılıp atılması gerekiyor. Evet. Ama bu cancel culture bizim derdimize de leke sürecek noktaya geldi bence. Biraz orada şefkatli ve dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Bizim her hafta yapmaya başladığımız bir toksik maskülenite testimiz var. Yeah. Bir erkek bireyi mümkünse gönüllü yoksa tehditle. Toksik maskülenitesi var mı yok mu bakacağız. İsminiz neydi? Hamza. Hamza Bey videograf. Aa, güzel. Evet. Peki Hamza Bey size şimdi bir takım sorular soracağız. Sevgilimin hayran olduğu Hollywood aktörlerine gıcık olurum. Hayır. Toplu taşımada erkek anatomisi gereği bacaklarımı ayırarak otururum. Aslında hayır ama bunun için uyarı almıştım. Ya omuzum geniş diye Bacak dedim ben. Omuzu işte kapatamazsın. bacaklarımı kapatamıyorum yani.
Omzunuz geniş diye bacağınızı Hayır ya, kapatın. Ya işte yapı hani gereği bacaklarım yani. da kalın aslında. Omuz Ha. genişliğinde uzatıyorum. Ve geniş oluyor. Evet. Anladım. Bundan puan vermeyeceğim. Yani Evet. erkek çocuğum, kardeşim dikiş dikip örgü örmeye merak sararsa rahatsız olurum. Hayır. Asla toksik Özel bir maskülen değil. yetenektir yani. Özel bir yetenektir Tabii. diyerek Emek istiyor çünkü. emek istiyor. Gayet iyi gidiyorsunuz. Helal olsun. Vallahi bravo. Market kasasında pedle görünmeyi sevmem. Hayır. Yani hiç öyle bir olayım olmadı ama ne fark eder ya? Alsan mesela rahatsız olur musun sevgilin Hayır. için? İhtiyacı varsa ya, son 3 aydır ben alıyorum zaten. Bu biraz fazla bir bilgi oldu bizim için. Ama olsun. İşsiz kız sonuçta. Hayır yani şeyden söylemekle Ha. öyle gidip almak da bir değil yani. Öyle app'ler Evet, var söylüyorsun. Doğru. Evet. Evet. O şekilde. Gidip yani evet. Sevgilim insan içinde yüksek sesli kahkaha attığında onu uyarırım. Ben de eşlik ederim. Ben de Komik bir eşlik ederim. şeydir yani. Komik bir şeydir diyorsunuz. Güzel. Kadın şoförlerle ilgili bir sorunum yok ama araba park etmek başka bir mesele. Kadın şoförlerle ilgili sorunum var. Bir tanesinden almanız iyi oldu zaten. Ne gibi bir sorununuz var? Gördüğüm zaman mesela trafikte böyle saçma bir hareket görüyorum. Oo. Daha görmeden diyorum kesin kadındır. Kadın mı çıkıyor? Var bu. Kadın çıkıyor. Evet. Bu var ama bütün Evet. erkekler. Bütün erkeklerde yok. be. Çoğunda var bu. Yok ya. Ben genelde yol vermeyeceğine emin oluyorum kadın şoför. Ama bu tecrübeyle ben çünkü fermuara inananlardanım. Yani bir araba geçiyorsa sonra ben geçeceğim. Hı hı. Ya da biri benim önümden geçtiyse ben duracağım, öbürü geçecek. Daha buna inanan bir kadınla karşılaşmadım. Aynı şekilde ya. Aynı şekilde. Kadınlar diş atlamış fermuara inanıyorlar. Ve o atlayan diş genelde ben oluyorum. Evet. Bu regl olayının abartıldığını düşünüyorum. Her ay olan bir şeye bu kadar tepki verilmesi saçma. Böyle düşünüyordum. Sonra bana bir şey izletti. Hani regl acısıyla alakalı YouTuber'lar bir şey yapmış. Evet, kendilerine kablo bağlayıp acı çektiler. Evet evet. Ondan Evet, sonra Bu sizi ikna etti. evet. Siz kendinize elektrik vermeyi denediniz mi? Belki daha iyi anlardınız. Hayır. Efendim, kız arkadaşım telefonda bir erkekle tartışınca ver bakayım bir de ben konuşayım derim. Evet. Dersin. Zaten hanımefendi böyle bakıyor. Evet. 10 puan da buradan aldınız. Dersin ya. Peki. Geninizde var bu. Öyle Genetik bir şey bu. Karadenizliyim. Sen ver onu bana. Genetik Ben- bence kodlarda Yok. var yani. Kadınlarla nasıl konuşacağını bilmek yeterli. Zaten hepsi aynı. Hepsi aynı değil ama kadınlarla nasıl konuşmak gerektiğini bilmek gerekiyor. Mesela nasıl konuşmak? Bir kere kadınlar yani zarif olmak lazım. Dikkat Zarif etmek olmak. gerekiyor. Ağızdan çıkan lafa dikkat etmek gerekiyor. Toksik masküleniteye gidiyor duyuyor musun? Ya, küçük küçük. Küçük küçük. Minik minik. 2-3 puan aldı burada. Evet, tamam gayet iyi. Son efendim, bir kadın bir şeyi anlamadığında etrafında ona açıklama yapan bir erkek her zaman bulunur. Hayır. Evet, tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz Hamza Bey'i. Efendim, peki aşçılık okulu Hazal'ın hikayesini biliyor musunuz siz? Aşçılık mezunuyum ben. Evet, kendisi aşçılık mezunu. Yes chef, no chef. Evet. Senin kadar da bu yes menü falan yapabilme ihtimali olan bir dur şef falan dediğin oldu mu senin? Hiç. Yok çünkü hiç bilmediğim bir alan gerçekten. Yani ben o usta çırak ilişkisine inanıyorum. Yani tabii ki hiyerarşiyle ilgili de bir problemim yok. Sadece bunun kötü kullanımı beni delirtir gerçekten. Hı Ama o işte o usta çıraklık mutfakta bence çok eğer ustan da sağlam bir ustaysa ve öğretmeyi seviyorsa çok keyifli bir hal alıyor. Yani hiç de böyle pardon da şef falan gibi bir şeyim olmadı. Bir de şeyi hep hissediyordum mutfakta. Bakalım ne yapacaklardı onlar da hep. Ve ben girerken okula şey dedim. Ya ben setlerden geliyorum yani. Benim sinir sistemim çelik gibi ben. Bana ne yapabilirsiniz yani falan. Arada şey yapıyorlardı işte. Bir sosu bağlaman gerekiyor falan. Yani bağlamak işte koyulaşması gerekiyor o sosun. Öyle durmaması gerekiyor falan. Olmamış diyor şef gelip mesela. Ya daha dur yeni başladık falan diyemiyorsun. Yani. Peki şef olur inşallah falan değil. İnşallah olacak şef diye. Ben çok orada da 8 aydı. İşte 4 ay eğitim, 4 ay stajı da okulda yaptım ben. Personel yemeği yaptık 100 kişiye, sonra çok zor evde 2 kişilik yemeğe dönebildim. Abi yetmiyor bu çok az ya falan diyorum. Ve 20 kişilik yemek yapıyoruz biz 2 kişilik evde bir an. Konu komşuya götürmece falan. Ya benim için çok kıymetli bir zaman. O benim kendime ayırdığım bir 8 aydı. Hı hı.
Ve bu 8 ayda şeyi çok istedim. O sıra şeyi düşünüyordum. Ben sektörü bırakacağım. Yıldım, bıktım, uğraşamıyorum. Dünyanın her yerinde yapabileceğim hangi iş var? Aşçılık. Şimdi bir de gittiğim okulda verdikleri bir belge var. Bütün uluslararası, bütün dünyada gerçekten herhangi bir mutfakta çalışabilmeni sağlayan. Dedim ki ben bu belgeyi alayım. Tayland'a gideriz belki. Ben orada bir yerde çalışırım. Yine para kazanırım yani. Öyle bir şey derdim yok. Hallederiz yani. Bir zaten bir Amerika'da restoran fikri bir şeyi, hayali bir şeyleri var. Artık yok mu? Ya ben aşçılık okurken aynı zamanda işte Chef and Owner'dı benim Hı hı. şeyim. Aynı zamanda işletmecilik de okudum ve asla restoran açmam gerektiğine karar verdim. Zaten ilk derste onu diyordu zaten. Ben size neden restoran açmamanız gerektiğini anlatacağım. İsterseniz siz yine açın diye. Çok zor, çok para, çok emek, çok zaman, çok her şeyi çok onun yani. Bütün ömrünü ona vakfetmen lazım. 7-24 orada takılman lazım falan. Tabii, Çok zor yani iş. dükkan sonuçta. Dükkan ve çok yani anında batarsın. Restoran öyle bir iş. Yani Var 2 mı gün restoran durmaz, lap işleten diye batıverirsin. aranızda? Doğru. Tavukçumuz var bir tane. Beni tanımayan insanlara ben kendimi anlatmak için bir şarkı besteledim. Stand-up'ın içinde böyle değişik şeyler deniyorum. Şimdi şarkı çalacağım. Çok iyi bir şarkı. Aslında kendimden bahsediyorum ama herkesin kendinden bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum. Öyle besteledim. Adı Caner çünkü benden bahsediyor. Benim adım Caner olduğu için. Ama dediğim gibi yani herkes beğenebilir diye düşünüyorum. Hayatımı anlatan, yaşadıklarımı anlatan bir şey. Buraları çalamıyor değilim. Hayatımın gidişatı böyle olduğu için onu en iyi yansıtan şey. Bu oldu. Ben Ben işte burada karşınızda oturup ay come on ben sen değilim. Senle alakamız yok mesela. Sen gibi olabilirdim ama Allah korumuş dermişim. Yok keşke senin gibi olsaydım ama benim. Ben. Burası İngilizce. Ay. Ben. Çok iyi. Harika. Çok teşekkür ederim. Bayağı çok iyi perform. Evet. Anladınız. Böyle bir şey aşağı yukarı. Her zaman böyle değildim. Geçen sene saçımı sapsarıya boyadım mesela. Hatırlıyor musunuz? Sapsarı pandemide boyayayım dedim. Yaşımda artık yani boyamak için son şeylerdi. Çok güzel olur diye düşündüm. Hep istiyordum. Hiç olmadı. Hiç güzel olmadı gerçekten. Olsun canım sağ olsun diye düşündüm. Bir sürü şey kattı bana. Bir sürü şey öğrendim. Mesela ben insanların saçını böyle boyattığı zaman mesela buradan mavi attırmış. Buradan kırmızılarla şöyle şey yapmış. Hep böyle derdim ki yani kesin bir sorunu var yani. Kimse onu anlamıyor. Ailesiyle arası bozuk gibi önyargılıydım. Kendim boyattıktan sonra gördüm ki bütün önyargılarımda haklıymışım gerçekten. Öyleymiş ama olsun. Benim hani sorunum çok önemli değilmiş. Onu da öğrendim. Ben hep çocukluğumdan beri hani hastayım, işte panik depresifim, bipolarım diye bir sürü şey emin oldum hastalıklar konusunda. Hiçbiri değilmiş. Geçen hafta arkadaşım söyledi. Sadece balık burcu olduğum için bütün bunlar oluyormuş. O yüzden sıkıntı yok. İyiyim yani. Siz de çok iyisiniz. Şimdi bir tane cover çalayım o zaman. Çok istiyorsunuz. Oh ya. Çok başarılı. Uyku, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Bedroom. Tamam. Olsun. Şşt, tamam. Çok da vaktim yok. Hızlı şey yapayım. Çok komik şeylerim var bir sürü. Taklit yapacağım şimdi. Taklidimin adı Öngörme Engelli Birey. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim ya. Evet, şimdi de bir tane daha taklit yapacağım. Bu biraz fiziksel.
Dans okudum, orada öğrendiklerim neler. Tribüşon. Olimpiyatlara katılmış bir tribüşon. Çok iyi. Neler kattım. Kafalar açıldı. Hep Türkiye'yi daha iyi anlıyorum. Olsun ya. Canım sağ olsun. Şimdi ben arada eski kız arkadaşımı arıyorum. Ve çalıyor açıyor. Diyorum ki şu an hiç müsait değilim ya. Lütfen sonra konuşabilir miyiz? Çok özür diliyor böyle. Çok mahcup oluyor. İyi hissediyorum. Öyle tavsiye ederim. Şimdi de kapatmak için son olarak bir aşk şarkısı. Aşk sever miyiz? Aşk. Aşk şarkısı çalacağım. Çok hepim size gelsin. Sıradan bir gündü elini öpene kadar. Tesadüf değil bu, yalnızca kader. Birçok engel var önümüzde ama kimse insan sevdiğini seviyorsa sever. Cem'in babaannesi 1943 Türkiye güzeli. Cem'in babaannesi naftalin kokuyor elbisesi. Cem'in babaannesi hem ev kendinin hem Bağkur emeklisi. Cem'in babaannesi pazartesi kalkıyor cenazesi. Sıradan bir cenazeydi sen konuşana kadar. Sözlerinle kayboldu acı, hüzün, keder. Bıyıkların ümit verdi, hayat devam eder. Allah'ım bu kokular, bu feromonlar, bu ter. Cem'in eniştesi ezberden okudu Bakara suresi. Cem'in eniştesi hem güvenilir bir dost hem çok seksiyim. Cem'in eniştesi gurur duyar onunla ailesi. Cem'in eniştesi gözleri Cezayir menekşesi. Cem'in sülalesi her bir bireyi ayrı ayrı şaka malzemesi. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İsminiz? Badeso. Ne iş yapıyordunuz siz? Okuyorum, iç mimarlık okuyorum. İç mimar olarak devam edecek misiniz? Umarım. Umarım. Niyetiniz o. Nerede Evet. okuyorsunuz? MEF'te okuyorum. Kaçıncı sınıf? 4. Başladı. Tanıyorum. Tanımıyor musun? Evet, yani tanımıyorum ama benim verebileceğim bir destek yok. Hiç olmadı mı? Yani yok, kibar Feyzo. Ben buna ne diyorum? Tanımıyorum. Başladı. Otogargara değil öbürü. Var bir 5 saniye. Havalimanı. Havalimanı mı? Otogar değil, öbürü. Abi otogargara tamam ama yaş farkı var ama. Hakkında o geliyor. Gar mı demem gerekiyor? Otogargara dedi zaten. Otogar demedi. Okey. Bir demet tiyatroydu ne biçim? Otogargara oldu mu biraz? deyince Yok. yok. Dönem Buyurun. değişimi Evet. Gözlüklü, ceketli, bilinen bir karakter. Bu hep taklit edilir. Film. Ver 5 sene daha ver. Ama oldu. Ayda Ne ama oldu ama ya? gözlüklü ceketli deyince ben... Gözlüklü, ceketli Matrix. Evet. Çok bilinir Kimler? bence. Gözlüklü, Bilmiyorum, ceketli kesinlikle. deyince Matrix mi geliyor sana? Evet. İlk o geliyor. İlk ona benzetmez miyiz? Gözlüklü, Kurşun ceketli deyince filan olsa- gerçekten ilk Matrix mi geliyor? Peki bir şey söyleyeceğim. Şeyle anlatamıyor muyuz? Neyle? Mesela bir saniye ben- şu an aramızda ciddi bir Ay, problem. özür. Neyle anlatamıyoruz? Her şeyle anlatabiliyoruz. Şarkı, Olur. jest. Olur. Mesela Ama hani beş yaptım saniye mesela işte. Matrix. Evet. Daha Veriyordum oluyor. 5 saniye daha. Neyse Badisu benimle kavga etme. Ben seninle kavga edeyim. Bir 10 Evet. saniye bari verir Ya mi? tamam sen anlatmaya devam et. Vereceğim Ha, ben tamam, 5 Onda da saniye. yapamaz. Ama Evet ver Hani- bir 5 saniye daha ver. of Çok bu Okey. şey bu.
Ama yani hiçbir şey söyleyemiyorum. Evet. Evet. Hani Amerikan tarihi filmi gibi düşün. Ayakkabıları var. Ayakkabı alınır. İnanır mısın? Evet. Mesela Ya Çok merak- Forrest Gump. ya. Forrest Ama Gump. yani bir şey Bundan söyleyeceğim. anlamazdım ama ya. anlamazdınız değil mi? Onun hareketini şey yapsaydın keşke. Başladı. Hiç ihtimal. Aşkı Memnu'da çaldığımız bir şey. Bunun meslek olanı. Ver 5 saniyeden. Aşkı Memnu'da çaldığınız bir müzik aletinin mesleğe dönüşmüş halini söyleyin. Piyanist. Evet. Bravo, vallahi anlattı. Sana helal olsun ben. Badisu Hanım'a gerçekten helal olsun. Tam Helal da olsun, hanımefendi bilmiyorum. hiçbir şey kaçırmadınız, hiç kimse bir şey bilmedi diyordum. Bu kızın asla bilemeyeceği şeyler. Yap, Şu an hareketini yap. Her şey yap. Forrest Gump. Domuzlar var, bir sürü hayvan var. Hayvan çiftliği. Hayır hayır. Ya şey, Hayvanlar var Hayvan ama Piggy, bunlar... Piggy, Miss Bunlar Piggy. ama... Miss Piggy ya evet. Miss Piggy. Bilmez. Ver. Bilmez. Bilir. Bilmez var Bir ya. dakika. Dönemi değil. Susam Sokağı'nı seyrettin mi? Hayır. Neye Rahmetli izlesin? falan geliyor aklıma. Aha, onun Rahmetli asıl Değil, yeri. değil. Onların işte esas şeyi. Muppet'lar mı? Muppet. Muppet Show. Bravo! İnanılmaz. Gerçekten harikaydı. Başladı. Yeşil Yüzüğün ünlendiği dizi. Öyle bir dizi var mı? Bilmiyorum şimdi. Şaka. Değil mi? Evet. Hangi yeşil yüzük? Ver 5 saniye daha ver. Kızıl kadının taktığı. Kızıl kadın. Bakır da olabilir. Söyleyemiyor ne oldu. Bakır da olur. Bakır. Bakır gibi. Bakıra çalan. Muhteşem kız. yüzyıl. Muhteşem yüzyıl. Badisu Hanım'ı alkışlıyoruz. Son dönemde hislerimizi daha fazla konuşur olduk diye bir fikrimiz var. Sen de zaten artık düşündüğümü, hissettiğimi patır patır söylüyorum diyorsun ama sen hep böyleydin. Peki son dönemde çevrende bunun karşılığını görüyor musun? Ben çünkü dolduk taştık herhalde. Yapıştırmaya başladık diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun bunu? Ya bu söylediğin de var. Bir yandan aslında yani daha önce böyle röportajlarda da söyledim bunu. Yani ünlü kadınlar için bir dönem işte gizemli olun, hiç konuşmayın, kimse ne olduğunuzu bilmesin falan çok kıymetliydi. Ve böyle yani ne yapalım, odaları mı kapatalım kendimizi, ne olması gerektiği ben hep şey oluyordum. Yani ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ve korkuyordum durumdan. Sonra bu sosyal medyayla aslında birlikte hepimizin de kendi medyası oldu ya artık. Benim var basın şeyim yani. Akreditasyon alsam alırım bugün yani. Ve hani o bana biraz özgürlük getirdi aslında. Yani evet söylerim ne var ki gibi bir şey. Onunla birlikte tabii artık ünlü kadınların görünür olmasıyla ilgili problem ortadan kalktı. Ama bu düşündüklerimiz, hissettiklerimiz vesaire paylaşmanın şifasını ben konuşmaya başladıktan sonra gördüm. Yani gerçekten insanlarda nasıl bir etki yaratabileceğimizin farkında değilmişiz. Onu anladım. Mesela işte bu LGBT ile ilgili bir açıklama yapmıştım ben. Ya açıklama da değildi aslında. Hani oğlunuz LGBTQ birey olsa ne yaparsınız diye. Ben de benim ne haddime, ne yapabilirim ben, sevebilirim dedim yani. Yani bununla ilgili konuşmak benim haddime değil. Çünkü çocuğum ve çocuğumun özel hayatı bu. Mesela ondan sonra o kadar çok mesaj aldım ki biz ailemize açıldık. Ben artık çok rahatım çünkü temsil edildiğini ve sevdiğin biri tarafından onaylandığını hissetmek o kadar kıymetli ki. Sonra şey düşündüm, ben mesela Beyoncé'ye çok hayranım. Ölüyorum ona yani. Hani rol modelim diyebilirim Beyoncé için. Yani. O durmadan çalışması, durmadan kendini geliştirmeye çalışması, yani hep hareket halinde ama çocuk da doğuruyor, onu da diyor. Yapmak istediği her şeyi özgürce yapma alanını açtı ya kendine. Bayılıyorum kadına. Sonra şunu düşündüm. Ben böyle işte tam low'sayken kendimi en kötü hissettiğim zaman da onun bir röportajını okudum. Şey diyor işte ikiz doğurdu ve işte vücudu çok deforme oldu falan oldu ama ben yani yaptığım işi yapmaya devam edebiliyorum ve bütün çabamla başarılı olmaya çalışıyorum ve oluyorum da. Ne fark eder dedi yani benim şu an daha kalın bir kadın olmam.
Ben de çok kalın bir kadındım o zaman. Ve dedim ki bir saniye ya. Öyle değil yani. Ben de devam edebilirim. O aldığım gücün farkına varınca güç vermeye daha düşkün oldum aslında. Yani evet ben böyle hissediyorum. Korkuyorum, üzülüyorum, anksiyete sahibi oluyorum. Yıllarca depresyonla boğuştum falan diyen ünlüler var ya. Evet. Ya düşünsene bir depresyon hastası için onun kıymetini. Yalnız değilim diyorsun yani ve beni temsil eden biri var ve bununla ilgili konuşuyor. Bu ayıp, utanılacak, saklanacağım bir şey değil. Yani gerçekten bırak böyle binlerce kişi filanı 3 kişi için böyle hissetmesini sağlasam ben dünyanın en mutlu insanı olurum. Dolayısıyla hani bu ben ilham alıyorum böyle insanlardan, böyle kadınlardan, adamlardan. Birilerine de ilham olabilmeyi kıymetli buluyorum. Fikret Ali 2 yaşına girdi geçen hafta. Evet. Doğum gününü biz kutlamaya gelemedik. Evet. Ama ekipçe bir çeyrek aldık. Ay teşekkür ederim. Ne diyorsun? Ama işte koca Çok ekip bir teşekkür çeyrek aldık. Doğum Çok günü tatlısın. kutlu olsun. Anca. İşte daha büyüyecek çocuk. Her sene bir çeyrek deyince fena olmaz diye düşündük. Fiko bir şey değiştirdi mi hayatında? Daha cesur hissediyor musun kendini? Ya çok şey değiştirdi hayatımda. Yani daha cesur hissediyorum. Daha yapabilir buluyorum kendimi her şeyle ilgili aslında. Daha önce böyle ya bu şarkı söylemek bile öyle. Az önce konuştuk Aha. ya. Yani düşünsene niye annesi şarkı söyleyemiyor, utanıyor falan görsün ya bu çocuk. Anladın mı? Bu ne biçimde saçma bir şey bu yani. Hani böyle kendini de yetiştirip daha iyi, daha cesaret veren, daha böyle daha güzel birisi olmaya çalışıyorsun yani çocuk olunca. Çok tuhaf bir şey. Bir de yani annesinin aşkına bakın. Lütfen. Ya bir de çok tatlı bir tip bu. Böyle, Maşallah evet. yani bir çocuğun sıfırdan birisi tamam mı? Ve geliyor böyle sıfır gerçekten yani. Ve hiçbir şey yapamıyor o sırada falan. Önce bir şey bu. Yani ben bunu hayatta tutacağım başlıyor. Bunu hayatta tutacağız. Biz çok seviyoruz. Niye sevdiğimizi de tam emin değiliz. Ama kesinlikle ölüyoruz ve hayatta kalmalı. Dan başlayan böyle yavaş yavaş işte onu öğreniyorsun. O birisi ve bazı tercihleri var. Bu 2 aylıkken de var, 3 aylıkken de var. Bebekle bu neyse falan diye geçmezsen de izlersen gerçekten sana birisi bir şey diyor ya. Tam ifade edemiyor ama diyor yani falan. Bu yolculuk bana çok keyifli geldi. Şimdi mesela öyle olmaz anne dedi bana geçen gün. Doğru söylüyorsun dedim. Öyle olmuyorsa olmuyordur oğlum sen de haklısın diye. İnsanlara karşı daha yumuşadım mesela. Daha önce çok sinirlendiğim şeylerdi. Şimdi bir de manyaklar gibi kişisel gelişim, işte çocuk gelişimi, çocuk beyni falan okuduğum için hamilelikte ve sonrasında alıyorum yazık. Ona annesi iyi davranmamış falan gibi. Ya kötülük yapıyor adam sana annesi neyse ne falan ya nasıl davrandıysa davranmış ya. Öyle bir şey geliştirdim tuhaf. Peki yani ünlü olmak kadar ünlü çocuğu olmak da zorlu bir şeymiş gibi görünüyor ya. Galiba öyle olacak ama Sen ya. endişeleniyor musun onunla ilgili? Ya endişeleniyorum. Ama bu endişeyle de başa çıkamam. Öyle olacak onun için bu durum. Yani en son işte doğum gününden önce babasıyla oyuncakçıya gitmişler. Magazin çekmiş. Poz veriyor seninki. Yani Ya. çünkü çok seviyor poz vermeyi. Öyle durmuş, bakmış filan. Ama bir zaman sonra görülmesini istemediği şeyleri görecek onlar. Ve peşinde olacaklar ve maalesef hani ben sonradan dahil oldum ve gizli saklı bir sürü de yaptım, çılgınlık yaptım ama onun öyle bir ihtimali olabilecek mi bu dijital dünyada hiçbir fikrim yok. Ama ona ve yetilerine, gücüne, cesaretine güveniyorum. Yani o Başka büyüyene kadar hiçbir belki şansım yok teknoloji yani. bambaşka bir yere evrilir yani. Ya Belki bir de o. bunu onun Sen asla endişelensen tahayyül ne olacak edemeyeceğim bir şey. zaten? Evet o halleder ama ona güveniyorum yani. Peki o konuda. Ali Hazal'la birbirimizin şansı olduk demiş. Evet. Şans getiren başkaları var mı? Biraz Ali'den bahsedelim. Sen de öyle düşünüyor musun o zaman? Evet ya. Evet ama ben oralarda kendimi de şanslı buluyorum. Hı hı. Hep böyle bir şekilde yani kalbim mi temiz ya da hani bir şekilde böyle hayatıma tatlı insanlar çekiyorum yani. Benim böyle Maşallah. düşündüğüm zaman Siz nerede Dağlara tanıştınız taş. Ali ile? biz Ali ile Leyla ile Mecnun'un filanıncı bölüm
partisinde tanıştık. Hı. Daha doğrusu karşılaştık. Ben kendisini çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık. Bir daha beğendim. Daha da çok beğendim. Daha Fakat o sırada çok sarhoştum. Ve böyle o geceyi de ben organize ediyor gibi bir şeydim ama Ha. onun bunu bilmesine imkan yok. Yani gecenin köründe geldi falan. Ne dediğimi de hatırlamıyorum. Ama bir şey dedim. Ama yani sonradan Ali söyledi ne dediğimi de. İşte şey falan demiş, bizle otursana. Biz de şuradayız. Bir şey içer misin falan gibi. Sonra ya ben çok beğendim ama hani böyle bir şey de olmadı yani öyle bir. Yani bir de Ali zaten şeydir ya, duran adamdır yani öyle bir şey falan. Sonra o bir kendi yazdığı bir film için görüşmek istedi benimle. Öyle aslında bir araya geldik. Hı. Sonra devam. İyi, O gün maşallah. bugün. Yani ben aslında işte magazin falan dert olmasın diye onun evine gitmiştim bu senaryo toplantısı için. Hani kalabalık bir ekip işte yapımdan birileri var filandan bir tanesi burada bizi tanıştıran Hande. Ondan sonra o eve girdim. Ben sonra o evde işte kına gecesi. Evet o evde oldu. Şey gibi oldu yani adamın evine senaryoya girdim bir daha çıkmadım gibi oldu yani. Orada evlendik, çocuk orada oldu filan her şey orada oldu sonra. Ali'nin fotoğraflarını almak için dizisinden set fotoğrafçısıyla arkadaş olmuşsun. Şaka Ali'nin yaptım ya. O bu gerçek değil. Şaka yaptım ya. Gerçek değil ama biraz da gerçek. Yani şöyle biraz gerçek. Yani set fotoğrafçısı değil de hani sette elinde Ali'nin fotoğrafı olabilecek birilerine var mıdır ki filan diye mesajlar attım evet. Güzel Çünkü- şaka yapmamışsın. Yo yani hani set fotoğrafçısı. Set fotoğrafçısı kanka oldum falan gibi bir şey mi? Alakası yok. Ama Bütün sete alçı oldum fotoğraf için. çeksenize onu bir falan. Şey, yandan. Takım elbisesi var onu çeksenize falan. Çünkü sevmiyor fotoğraf çektirmeyi. Hı. Ve dolayısıyla çok az bizim de çok az fotoğrafımız var. Onun da çok az fotoğrafı, çocukluk fotoğrafları bile öyle. Bir tanesi var. Şey gibi hani birazdan hani bir kare daha çekeceksiniz ama ben o fotoğraf makinesini kıracağım gibi bir tavırla bakıyor. O yüzden peşlerine düşüyorum. Ne yapayım ya? Eve fotoğraf gerekiyor. Eve duvara hani fotoğraf duvarı yapalım falan diyorsun. Yok. Yani olması gerek. Ne yapayım ben ekmeğimin peşindeyim. Ben duvar Çok haklısın. dekorasyon çok falan bir şey. haklısın. İsminiz neydi? Merve. Merve Hanım. Ha. Siz ne iş yapmıyordunuz? Aşçıyım ben ama şu an Aşçılık çalışmıyorum. yapmıyorsunuz şu an. Çok güzel. Buyurun Merve Hanım. Gemilerde tarih var eli yarim. Biraz dikkatim dağıldı ama. Dikkatim dağıldı. Teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz ederim. hanımefendiyi. Gerçekten ne kadar da güzel hımladı. Allah aşkına buyur. Hangisini içeyim? Sen nasıl istersen. Ben hiç istemiyorum tabii ama Lütfen. Hiç çekinme. Hepsi Şunu kendinin içeyim. gibi. prensesin gözyaşları. Ne kadar kötü bir isim. Sesin gözyaşları. Gizem ismim. Gizem Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben de mimarım. Mimarsınız. Nerede? Mimarlık yapmıyorum. Sektör malum bayağı zor. Zor mu ya gerçekten? 5-10 senedir batık 5-10 vaziyette. senedir mimarlık batık vaziyette. Evet. Bilmiyoruz valla yani biz ne bileyim mimarlar ne yapıyor bilmiyorum. Biz ne duyuyorsak müteahhitlerle ilgili duyuyoruz. Evet, Yani müteahhitler mimarlar çalışıyor. yaşıyor mu onu bile bilmiyorum. Mimar yetişiyor mu bir fikrimiz yok. Yetişiyor, bol bol yetişiyor. Bol bol yetişiyor ama müteahhitler Fazla da para oluyor. kazanıyor. O yüzden siz Aynen, aç tam kalıyorsunuz. olarak öyle oluyor. Evet. Peki ne iş yapıyorsunuz? Mobilya üreten bir firmada Ha. yurt dışına satış yapıyorum. Güzel. Yapıyoruz. Evet Gizem Hanım sizi dinliyoruz. Tarkan. Şaka. Alakası yok. Evet. Biz bu psikolojik şeyleri, savaşları yemeyiz. Aynen. İbrahim Bey. Ben Buyurun. güçlü olduğunuza eminim. İstiklal Marşı. Öyle mi? Zor ya. Star Wars. Bende yok bu. Gerçekten. Gizem Hanım bu bir marş mı? Değil. Çok da yeni bir Ay şarkı. rüyamda buluttum. Evet. Ne? Ay. Arkadaşlarımız şarkı yapıyor. Onu da mı
söylüyorsun artık. Ne ya ki? Ne? Demet'le Can'ın şarkısı. Demet Evgar'la Can Bonomo. Şaka yapıyorsun. Evet. Rüyamda buldum. Hadi ne olur. Ben o zaman içeyim bunu. Hadi afiyet bal şeker olsun. Oh. Merhabalar, ismim Erdi. Kim? Erdi. Erdi Bey. Siz ne iş yapıyorsunuz Erdi Bey? Ben siber güvenlik uzmanı diyebilirim. Siber güvenlik uzmanı. Evet. O kadar önemli biri ki yani. Evet. Hele şimdi. Evet. Nerede çalışıyorsun? Şöyle Türkiye'den doğma, uluslararası olma bir firma diyelim. Hani bilmezsiniz Londra'da bir Ramazan davulcusu. gibi olabilir. Evet. Öyleymiş gibi dedim. Ne firması? Web uygulama güvenliği firması. Ha Yakın- zaten işi bu. Aynen öyle. Ya tebrik ederiz. Şunu söylemek isterim, çok fazla eleman açıyorlar. Hani ne yapacağım acaba bu dünyada? Hani ben ne yapmam gerekiyor diyen varsa direkt gitsin. Siber güvenlik güvenlik. ya, Kurslara o kadar girsin, kıymetli. korkunç. Erdi Bey. Buyurun. Bu şey neyin müziğiydi bu? Neydi bu? Neydi bu? Ben bunun sözünü bile bilmiyorum. Ne şu Zerdan'ın müziği miydi bu? Neydi Ya, evet evet öyle bir 2001 bu? Kanal Ha? D. Yılan Yılan hikayesi. hikayesi. Ben söyleyeyim. Kopyayla buldun zaten. O kadar önemi yok. Hazal Hanım sanki daha önce söyledi. Ben- Hazal Hanım mı bildi diyorsunuz? Evet. Erdi Bey'i alkışlıyoruz. Sonuçta siber güvenlik uzmanı. Onunla şaka olmaz. Afiyet bal şeker Çok olsun. teşekkür Hiç gözüm ederim. yok. Böyle oldum. Niye öyle oldum? Çok mu kötü? Ezmadı be. Şimdi öyle oldu. Merhaba, sizi tanıyalım. Ece ben. Ece Hanım, başka gözlüğünüz yok mu? Şu elinizde, kafanızda, ne bileyim cebinizde kaldıysa oturup kırmayın. Yok tamam bıraktım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Nerede? Beykent Üniversitesi'nde. Ne okuyorsunuz? Yeni medya. Yeni medya mı? Evet yeni bir bölüm. Öyle duyuluyor zaten. Sosyal medyayı da kapsayan bir şey o zaman. Evet dijital Yani medya, yeni- sosyal medya. Mesela eskisiyle bir ilgisi yok. Yok gazetecilik de var. Var ama yeni olarak ne var? Her şeyi Gönderi. kapsıyor dijital medya ile ilgili. Ha, Metaverse'ü kapsıyor mu? Neyi? Aynen. Metaverse Kapsamıyor. hepimizi kapsayacak ama. Kapsayacak da işte onu öğretmiyorlar. Buyurun sizin şarkınızı dinliyoruz. Çay elinden öteye gidi. Sen böyle yaptın. Bu söylemek değil. Söylemedim yalan ya. Aynen. O kadar teşekkür ederim ki. Rica ederim. Çok sağ ol. Alkışlıyoruz hanımefendi. Ay ya. Teşekkürler. Lanet. Lanet olsun. Oley bravo. Buyurun sizi tanıyalım. Ben Mert. Çok güzel tanıdık. Yatırım Benim için yoluyla yeter. vatandaşlık hizmet veriyoruz. Ne vatandaşlığı? Yatırım yoluyla vatandaşlık. Yatırım, yorgan, vatandaşlık. Kaç lira? Ne diyor abi? Ay, benim var Yatırım. ya işte Yatırım, yorgan, vatandaşlık. yatırım yoluyla vatan. Ha. Ben gerizekalıyım ya. Bak yatırım yoluyla vatandaşlık. Türkiye için. Hem Türkiye hem Portekiz. Bunu bu İspanya, adamı Mert'in Ha. kartını alıyoruz. Ha Evet. Portekiz. Başka Tabii, yok. biz- İspanya, İspanya. Yunanistan. Ne kadar oldu o işler? 290 bin euro. Yıl sonunda 500 bin euro olacak bu arada. Evet işte Diyorsun. Lizbon değil mi? Aynen. 290 bin euro fon. Fon. 350 bin euroya da gayrimenkul yatırımıyla alabiliyorsunuz. 350 bin euro. Golden vize veriyor önce sana. Aynen. Ondan Gel git sonra- ha, falan yapıyor. Ve Portekiz çok rahat çünkü diyor ki senede bir hafta gel. Bu sene gelemedin mi? Önümüzdeki sene 2 hafta hafta, gel aynen diyor öyle. falan. Çok iyi. Müthiş bir yer. Gayet iyi. Buyurun Mert Bey. Hülle kandı. Ben ama hülle yaptım. Ben de öyle Ben yaptım. hülle yaptım. öyle Ben yaptım. yapmadım mı? Ben gerçekten biraz Türkçe değilmiş gibi duyuldu. O zaman çay elinde de ben çay eli demedim diye mi böyle oldu? Ben de böyle oynuyordum. Öyle olur mu? Hello dedim ama. Ha, Melodiyi kandırdım verdim diye yani. ayağa kalktım ben ama. Kandırdım diye ayağa kalkmak. Sizce Mert Bey? Seyirci kararı. Seyirci karar verdi. Hazal kazandı diyenler. Benim kazandığımı düşünen mi? Yemedi değil mi? Problem çıkacak diye düşündüm. Tekin görünmedik demek ki. Mert Bey çok teşekkür ediyoruz.
Ben Size kazandım. de güven olmazmış gördüğümüz kadarıyla. Çok sağ olun. Alkışlıyoruz Mert Bey'i. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Şahane, ederim. çok eğlendim. Teşekkür Benim ederim. için de çok eğlenceli. Derin derin de sohbet ettik ha arada. Fark Evet, ettin mi? tabii. Zaten keşke ardı ardına konuk alabilsek seni. Ben birkaç ay sonra bir daha gelmek isteyebilirim. Benim yeni çünkü bir takım dizilerim yayınlanacak. Aynen Bakarsın 2022 değil mi? deriz. Evet, Şak diye alırız. neyse ne. Neden olmasın hanımefendi. Bu hafta Hazal Kaya bizim konuğumuzdu ama Eda Elif Güneş de bizimleydi. Eda Elif Güneş'in kim olduğunu Google'dan bakacaksınız. Biz çarşamba günü YouTube'da, haftaya pazartesi yine burada olacağız. İyi akşamlar.